Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim bu hafta. Daha fazla kişisel alanımızdaki etkileri değerlendireceğiz. Yine tabii ki Dolunay, Yeni Ay videolarında ülke haritaları üzerinde çalışmaya devam edeceğim ama haftalık bu tarz yorumlarda daha fazla burçlarınız ve kişisel etkilerin ne yönde olacağına öncelik vermeye çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi yine genel bir atmosferi soluyacağız. Burada kolektif anlamda ne gibi etkiler göreceğimizden bahsedeceğiz yine genel olarak ama sonrasında burçlarınız üzerinde bu etkileri nasıl hissedeceğinizi detaylandıracağım. Bu hafta biraz daha rahat nefes alabileceğimiz, çok sert etkilerin olmadığı bir hafta deneyimleyeceğiz. Biraz daha sakin gibi ilerleyecek. Başlayalım hemen. Haftaya pazar günündeki Venüs-Satürn kavuşum enerjisiyle giriş yapacağız. Bu da biraz negatif bir giriş olarak değerlendirilebilir açıkçası. Çünkü hem Satürn hem Venüs ikisi de Koç burcunda zararda ve bir arada olduklarında da Venüs neyi temsil ediyor? İlişkileri temsil ediyor, barışı, uzlaşıyı, politikaları temsil ediyor. Diğer taraftansa tabii ki ilişkilerimizi ve maddi konuları temsil ettiğinden dolayı da burada olumsuz bir enerjiyle haftayı karşılama potansiyelimiz söz konusu. Satürn Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Düşüşte olduğu bir alanda ve temsil ettiği disiplin, otorite, sınırlama gibi özelliklerin zayıflamış ve itibarsızlaşmış bir şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir. Yani kurallar olması gerektiği gibi işlemeyebilir ve otorite figürleriyle ilgili de güç kaybettikleri senaryolar söz konusu olabilir. Venüs Koç burcunda yine zararda. Bu da aşk, uzlaşma ve Venüs'ün o doğal iyileştirici etkilerinin çok da hayatımıza yansıyamayacağına işaret ediyor. Her iki gezegen de yine Mars'ın enerjisiyle harmanlanacağından dolayı bu alanda biraz da ayıran, bölen bir enerjiyi tetikleyebilirler. İlişkilerde soğukluk, mesafe, ciddiyet getirebilir. Özellikle Satürn, Venüs'ün evet dediği noktalarda hayır diyebilir. Yani bir yandan bizler ilişkilerimizde bir şeyleri düzeltmeye çalışırken ya işte bir büyüğümüzün engeline takılabiliriz ya da artık yerleşmiş bir sistemin, bir yapının buna müsaade etmeyeceğini gözlemleyebiliriz gibi yorumlanabilir. Belki ilişkilerimizdeki sorumluluklar temelinde bazı problemler daha fazla gün yüzüne çıkabilir bu süreçte. Kolektif düzeyde Venüs barış ve diplomasiyi temsil ettiğinden dolayı, uzlaşıyı temsil ettiğinden dolayı içinden geçtiğimiz bu stresli günlerde de özellikle işte o uzlaşmayı, barışı bulmakta yine biraz güçlük çekeceğimiz bir döneme giriş yapıyoruz. Diplomatik görüşmelerin tıkanmasına, barış çabalarının otoriter engellere takılmasına sebebiyet verebilir açıkçası Venüs ve Satürn'ün bu kavuşumu. Finansal alandaysa düzenlemelere işaret edecektir. Yeni ama kısıtlayıcı bazı düzenlemeler, maddi kaynaklarda bazı düşüşler, hisse senetlerinin değer kaybetmesi gibi gözlemlenebilir etkileri, hızlı değişimler söz konusu olacaktır. Satürn ve Venüs'ün özellikle bu etkileşimi belirttiğim noktalarda kısıtlayıcı, zorlayıcı ve istikrarsız bir enerjiyi açığa çıkaracak gibi görünüyor. Ekonomik alanda Venüs ve Satürn'ün kavuşumu finansal alanda oldukça zorlayıcı etkiler getirebilir. Yine geçmişte özellikle yılın ilk dönemlerinde yaşadığımız o iflaslar bu dönemde de tetiklenebilir gibi görünüyor. Ulusal gelir kayıplarından bahsedilebilir. Ticari başarısızlıklar da yine ön plana çıkabilir bu süreçte. Bankalarda, ticari şirketler alanında da bir durgunluk ve kemer sıkma politikaları aktive edilebilir. Bu noktada yine özellikle gıda stoklarında da zorlayıcı etkilerle karşılaşılabilir. Kadınlarla ilgili konularda zorlayıcı etkiler alabiliriz. Yine özellikle ailevi ilişkiler açısından değerlendirdiğimiz zaman da boşanma oranlarının yükselişe geçtiği bir dönem olarak yine dikkat çekebilir. Halkın moralinin daha da düşebileceği bir süreçte söz konusu olabilir. Koç burcu baktığımız zaman İngiltere, Almanya, Danimarka, Filistin, Suriye gibi ülkeleri temsil ettiğinden dolayı bu bahsettiğimiz etkilerinde daha fazla bu ülkeler temelinde
kendini gösterme potansiyeli söz konusu olacaktır. Meteorolojik açıdansa güçlü doğu rüzgarlarının aktif olabileceğini söyleyebiliriz. 10 Mart'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Plüton'un 1.60'lık açısı söz konusu. 60'lık açılar daha fazla iletişimi olumlu yönde etkiler. Uyuşmazlıkları dengelememiz açısından bize önemli bir fırsat tanır. İlişkilerde güzel bir etki getireceğini söyleyebiliriz açıkçası. Venüs Koç burcunda evet zararlı ama yine de burada dönüştürücü bir etki yaratma potansiyelini kaybetmiyor. Plüton'la yaptığı etkileşimde işte o değişim, dönüşüm, ilişkilerde artık kendimizi arındırmamız gereken ne varsa, yani geçmişe bir sünger çekerek, geçmişi geçmişte bırakarak önümüze bakmayı bir noktada da tetikleyecek. Bunun için bize enerji verecek, harekete geçmemizi kolaylaştıracak bir etki olarak değerlendirmekte bence fayda olacaktır. İlişkilerde güzel bir etki yaratacak. Yine maddi kazanımlar noktasında kişisel alanımızda yine pozitif destekler olabilir. Özellikle miraslar, ortak yatırımlar, teknoloji tabanlı girişimler noktasında da daha avantajlı olabileceğimizi düşünebiliriz. İlişkilerimizde belki de çok da alışılagelmemiş bazı bağları geliştirme şansı da verebilir bize. Özellikle ilişkimizin geleceğini inşa etmeye çalışırken az önce dediğim gibi geçmişe bir sünger çekip geleceği çok daha belki de o yapıcı bir şekilde inşa etmemiz için bizi burada destekleyecek de diyebiliriz. 11 Mart'ta Jüpiter düz hareketine başlıyor. Artık Jüpiter'i ağırladığımız ev konularımızda bir şeylerin daha hızlı ilerlemeye başladığını, olumlu yönde ilerlemeye başladığını gözlemleyebiliriz. Uzunca bir süre içe dönük bir enerji hissettik. Belki o Jüpiter'in temsil ettiği yaşamsal konularımızda yavaşlamalar hissetmiş olabiliriz. Ama onu bir hazırlık süreci ya da eksiklerimizi tamamlama süreci olarak değerlendirdiysek de zaten Jüpiter düz harekete geçince 11 Mart'ta bu konularda da bizler artık önümüze gelebilecek fırsatları da daha güçlü bir şekilde değerlendirme fırsatına sahip olacağız gibi değerlendirilebilir. Burada 3i Atlas kuyruklu yıldızıyla ilgili bir detayı da vermek isterim. Çünkü 16 Mart'ta Jüpiter'e en yakın noktadan geçerek Güneş sisteminden uzaklaşmaya başlayacak. 3i Atlas gündemden düştü. Dünyaya yanaştıydı, geçtiydi, neydi? Bir kuyruklu yıldız mıydı yoksa dünya dışı varlıklar mı bizi ziyaret ediyor tartışmaları tetiklenmişti ama yine bu önümüzdeki haftayla birlikte Jüpiter'e yaklaşması da belki o Jüpiteryen konuları da biraz daha güçlü hissetmemize, belki de biraz daha olağan dışı hissetmemize de sebebiyet verebilir. Jüpiter'in düz harekete geçmesi aslında sevgi yolunun yeniden inşası olarak değerlendirilmiş kadim kaynaklarda ve Kahtar, Montseil Kalesi'nin Katharların katledildiği tarihlerle ilişkilendirilmiş. Burada özellikle bir uyanış dalgası yaratabileceği söyleniyor kadim kaynaklarda. Küresel anlamda Jüpiter'in düz harekete geçmesi daha fazla sermaye kontrollerini beraberinde getirebilir gibi düşünülüyor. Dijital para hazırlıkları bu dönemde belki de biraz hız kazanabilir. Askeri hareketlilik açısından da özellikle NATO'nun daha hareketli bir sürece ilerleyeceğini düşünebiliriz. Bütçeler yine artabilir savunmayla ilgili konularda. Bunlar dikkat çeken konu başlıkları olabilir çok genel baktığımız zaman. 13 Mart'ta Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşumda olacaklar. Mars'ın Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu Marsiyen enerjinin daha da aslında yayılma potansiyelini güçlendirecek ne yazık ki. Bunu duymak çok hoş olmuyor. Özellikle içinden geçtiğimiz bu günlerde savaş enerjisinin oldukça alevli ve ateşli olduğu bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde o Mars enerjisinin daha da yayılma ihtimali bizleri tabii ki ister istemez gerebiliyor. Artan bir çatışma ve mücadele, çatışma, hırs bu gibi etkilerin artabileceğine işaret ediyor kadim kaynaklar. Tabii ki Kuzey Ay düğümüyle kavuşması da kişisel alanımızda da bir kader noktası olarak değerlendirilebilir. Bizim belki de önemli hayat amaçlarımızın peşinden koşmamız için tetikleyecek, harekete geçirecek
getirecek bir etki de yaratabilir. Ancak bu noktada şunu da bilmekte fayda var. Mars'ın Balık burcunda seyretmesi o enerjinin de dağınık, belirsiz ve belki de çok da istikrarsız olmasını da gündeme getirecek. Bu da pek olumlu sonuçlar doğuramayabilir yine bu süreçte. Kişisel alanımız noktasında özetleyecek olursak Mars ve Kuzey Ay düğümünün Balık burcundaki kavuşumu kişisel hayallerimizi eyleme dökme gücü verecektir bizlere ama aynı zamanda duygusal dağınıklık da getirebilir ve hırslarımızı kontrolsüz bir şekilde belki de gerçekleştirmeye de çalışabiliriz. Bu noktada dikkatli olmamız gerekecektir. Bencillikten biraz uzak durup daha merhametle ve aslında herkesin hayrına olabilecek şekilde bu enerjiyi ortaya koymaya çalışmamız bizim için faydalı olabilir. 14 Mart'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Lilith üçgeni söz konusu. Venüs ve Lilith üçgeni baktığımız zaman yine aslında ilişkilerde taviz vermemeyi, bağımsızlığı ve kendi bildiğimiz yolda ilerleme arzusunu tetikleyecek gibi görüyor. Burada çok fazla detaylandırmayacağım. Özellikle Venüs-Lilith etkileşimi kişinin ilişkilerinde neye ne kadar taviz verdiğini, kendi özdeğerini nasıl tanımladığını ve bağımsızlığını korurken de belki de kendi vazgeçilmezliğini nasıl daha iyi inşa ettiğini gündeme getirebilir. Yani bizler Venüs-Lilith etkisiyle biraz da gönül kaçanı kovalar enerjisiyle aktif edeceğiz. Tabii ki bunu bilinçli veya bilinçsiz yapabiliriz ama günün sonunda değerimizin de çok daha iyi anlaşılabileceği bir etki, olumlu bir etki yaratacaktır. Bir üçgen açı zaten. O yüzden de olumlu bir etki yaratma potansiyeli daha yüksek. 15 Mart'a geldiğimiz zamansa 15 Mart'ta Merkür ve Mars kavuşacaklar Balık burcunda. Bu kavuşum biraz sıra dışı bir kavuşum. Çünkü Merkür retro, geçtiğimiz Merkür retro videosunda da sizlere belirtmiştim. Merkür retro iken kavuştuğu gezegenlerin enerjisini çok da kestiremediğimiz alanlara yönlendirebilir. İstemediğimiz gelişmeler, hesaba katmadığımız gelişmelerle karşılaşabiliriz. O yüzden de belki de kendimizi ifade ederken söylediklerimizin nereye gideceğini, neye hizmet edeceğini çok doğru kestiremeyeceğimiz bazı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Veya hayatımızla ilgili, ideallerimizle ilgili planlı programlı bir aksiyon almaya çalışırken o plan ve programın dışına da taşma ve biraz da rotamızı şaşırma ihtimalimize işaret edebilir. O geri hareket bizi biraz olumsuz etkileyecek gibi görünüyor hala. Özellikle Merkür'ün retrosundan burada tabii ki bahsediyorum. Peki nasıl değerlendirebiliriz bir diğer taraftan da mantıklı düşünme çabalarımızın duygusal ve hisler yaklaşımlarımız tarafından karışabileceği, karışıklık yaratabileceği bir etki hissedebiliriz iç dünyamızda. Aksiyon alırkense biraz da geçmişten ders alarak, geçmişi değerlendirerek günümüzü şekillendirme çabası olarak yansıyabilir hayatımıza. Bugünkü aksiyonlarımızı biraz geçmiş çıkarımlarımıza dayandırabiliriz diye de yorumlanabilir. Neye dikkat etmemiz gerekecek? Tabii ki akıl karışıklıklarına, yanılsamalara ve çok hızlı düşünüp çok hızlı hareket edip karar vermeye dikkat etmemiz gerekecektir. Ama bir taraftan da o karmaşık enerji kararsızlık da getirebilir. Enerjimizi, düşüncelerimizi hangi yöne odaklamamız gerekliliği noktasında biraz işimizi zorlaştırabilir. Genel olarak haftanın etkileri bu şekilde olacak. Bakalım sizler bu etkileri burçlarınız özelinde hangi alanlarda hissedeceksiniz? Hemen burçlarınıza geçelim. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bu hafta detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz ve gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden destekleri için
Teşekkürler. Gelelim bu haftanın etkilerine. Öncelikle haftaya Venüs-Satürn kavuşum enerjisiyle giriş yapıyoruz. Venüs-Satürn kavuşum enerjisi sizin birinci evinizde kendini göstereceğinden dolayı kendi değerinizi bilmekte sıkıntı yaşayabileceğiniz bir etki oluşturabilir üzerinizde öncelikle. O yüzden de kendi değerinizi anlamanız gereken ve bunu İlişki hayatınıza, kariyer alanınıza da doğru şekilde yansıtmanız gereken bir haftada olacaksınız. Çünkü siz değerinizi belirleyemezseniz karşınızdaki kişiler de o belirsizliği tabii ki hissedecektir ve bundan da avantaj sağlamaya çalışabilecektir. Ancak tabii ki Venüs sizin ilişki evinizi temsil ettiğinden dolayı, ikinci evinizi, para kaynaklarınızı temsil ettiğinden dolayı da maddi konularda, ilişkinizle ilgili konularda, tabii ki ortaklı işlerinizle ilgili konularda, yine mal varlıklarınızla ilgili konularda, belki yasal süreçle ilgili konularda bazı takılmalar, blokajları da gündeme getirebilir. Zira sizin burcunuzda Venüs ve Satürn ikisi de zararda ve düşüşte olduğundan dolayı etkilerini çok olması gerektiği gibi gösteremeyecekler. İkisinin de zararda olması ilişkilerinize olumsuz bir etki getirebilir. İlişkinizde değer yargıları, kimin kime neye, nasıl, ne kadar değer verdiği konuları tartışma yaratabilir bu süreçte. Kariyerinizle ilgili yine dediğim gibi az önce de siz kendinizi değerli kılarsanız karşınızdakiler de patronlarınız da size o biçtiğiniz değer doğrultusunda önem verebilirler, değerinizi anlayabilirler, size o yönde davranabilirler. Tabii ki gerçek hayatta bunu görmekte bazen özellikle kurumsal şirketlerde zor olabiliyor ama siz kendi değerinizi kendi kendinize sınırlandırmayın. O sınırı siz oluşturmayın. Yani kendinizi kısıtlamayın bu süreçte kariyerle ilgili konularda sevgili yükselen Koç burçları. Belki kariyerinizde, mesleki konularınızda sizi bir noktada sınırlandırıyor olabilir. Yani kendiniz olmakta zorlanıyor olabilirsiniz. O kendi değerinizi ortaya çıkarmakta da zorlanıyor olabilirsiniz. Tabii ki bu şekilde de farklı farklı yorumlanabilir. Venüs ve Satürn'ün bu kavuşum enerjisi, tabii ki pazar günü bu etki aktif oluyor ama pazartesi gününe de bu enerjiyle başlayacağız. O yüzden daha fazla kariyerle ilgili konular pazartesi günü aktif olabilir ama pazar günü ilişkilerde de biraz stresler yaratabilir. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Bu enerjiyle haftayı açıyoruz. İlerlediğimiz zaman 10 Mart'ta ise Venüs ve Plüton'un bir 60'lık açısı olacak. Bu iyileştirici bir etki getirecek aslında Satürn'le kavuşumunun sonrasında Venüs'e. Çünkü daha derinlemesine odaklanacağız. Hem ilişkilerimize, ilişkimizin geleceğine, belki işte maddi konularımızın geleceğine, kariyerimizle ilgili konulara daha fazla, daha derinlemesine odaklanacağız. O değişim, dönüşüm, arınma teması tabii ki burada güçlenecek. İlişkilerimizde, maddi konularımızda geçmişe bir sünger çekip önümüze yeni bir sayfa açmak isteyebiliriz. O değişim, dönüşüm enerjisi burada kendini daha güçlü gösterecek. Biraz da kendimiz gayret gösterdiğimiz takdirde aslında hayatımızın yönünü değiştirebileceğimizi ve dediğim gibi o geçmişten kendimizi arındırarak önümüze yeni bir sayfa açabileceğimizi de gözlemleyebileceğimiz bir haftada olacağız. Diğer taraftansa tabii ki Plüton bizim zaten 8. evimizi temsil ettiğinden dolayı yine maddi boyutuyla ilgili geleceğimizin de değiştirici, dönüştürücü ve iyileştirici etkiler verebileceğini göz önünde bulundurabiliriz. Daha derinlemesine dediğim gibi ilişkilerimizde ve maddi konularda konuları ele alıp güç dengelerini de belki biraz iyi anlamamız açısından bize destek verecek bir etki olarak düşünülebilir. 11 Mart'a geldiğimiz zamansa Jüpiter düz hareketine başlıyor. Sevgili yükselen Koç burçları, Jüpiter'in düz harekete başlaması artık evimizle ilgili, özel hayatımızla ilgili, emlak, barınma, taşınma, tadilatla ilgili konularda yavaşlayan bir sürece evrilmişsek Jüpiter'in retro döneminde bu konularda artık biraz hız kazanmaya başlayacağız. O konuların artık çözüme ulaştığını gözlemleyebileceğiz. Evet, belki bir fırsat geldi önümüze, değerlendirmek istediğimiz
istedik ama bir şeyler çok da yolunda gitmedi ya da yavaşladı. Hani gerçekten bu fırsat mı, avantaj mıydı bizim için? Kafamızda soru işaretleri oluşturduysa bu soru işaretleri artık netlik kazanacak diyebiliriz. Jüpiter sizin 9. evinizi temsil ettiğinden dolayı yine meslekte yükselme, işte yurt dışına seyahatler, vizeler, yerleşim gibi konularda da süreçlerin daha hızlı şekilleneceğini düşünebiliriz Jüpiter'in düz harekete geçmesiyle birlikte. 12. evinizi de temsil ettiğinden dolayı yine ailevi konularda bilinmeyen, netleşmeyen bazı durumlar, perde arkasında kalan bazı gündemler varsa bunlar da daha fazla sizin için yine netleşecek diyebiliriz açıkçası bu süreçte. İlerlediğimiz zaman 13 Mart'ta Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşacağını gözlemleyeceğiz. Tabii ki yine sizin bu hafta biraz 12. ev vurgunuz var. Çünkü gezegenler 12. evden transit halindeler hala. Mars'ın Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu bizim için ne ifade ediyor? Kendi kendimizle mücadeleyi daha da güçlü hissedebileceğimiz bir enerji yaratabilir burada. Mars baktığımız zaman yine sizin 8. evinizi ve kendinizi yönettiğinden dolayı o kişisel kendi mücadelenizi daha da güçlü, daha da nasıl diyelim yaygın bir şekilde hissetmenize sebebiyet verebilir. Çünkü Mars Kuzey Ay düğümüyle kavuştuğunda o enerjisi daha güçlü hissediliyor hayatımızda ve dünya gündeminde. Sizin zaten temsil ettiğinden dolayı Mars, siz kendinizle mücadelenizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Zaten hafta sonu da buradan da şu şekilde bağlayabiliriz. Merkürle bir kavuşum gerçekleştireceğinden dolayı Mars, kendinizle mücadelenizi öncelikle biraz daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz ama Merkürle kavuştuğu zaman orada biraz bir belirsizlik söz konusu olabilir sevgili yükselen Koç burçları. Evet, iç dünyamıza yönelebiliriz. Kendi gölge yanlarımızla yüzleşmekten ve mücadele etmekten korkmayabiliriz ve yine işte o Kuzey Ay düğümüyle birlikte kadersel bazı kararlar alabiliriz kendimizle ilgili. Hatta inzivaya çekilme, biraz daha geri plana kendimizi alıp etrafta ne olup bittiğini anlamaya da daha fazla odaklanmış olabiliriz ama bir diğer taraftan da işte hafta sonu Merkür'le kavuşumda olacağından dolayı enerjisi biraz karmaşık bir hal alabilir. Bu ne gibi etki gösterebilir? Özellikle kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın akrabalarınızla ilişkileriniz noktasında bir kafa karışıklığını, enerjinizi hangi alana yöneltmeniz gerekliliğini zorlaştırabilir. Belki işte arkadan söylentiler, dedikodular varsa sizin için bu alanda biraz sizi zorlayabilir. Ama Merkür gelin görün ki çalışma hayatınızı, sorumluluklarınızı da temsil ettiğinden dolayı belki hem kişisel sorumluluklarınız hem ailevi sorumluluklarınız noktasında nasıl bir yol izlemeniz gerekliliğini veya mücadelenizi gerçek hayata nasıl yansıtabileceğiniz noktasında belirsizlikler, kafa karışıklıkları da gündeme gelebilir. Rotanızdan şaşabilirsiniz. Sert söylemlerde bulunabilirsiniz. Belki kendinize aslında temelde kızabilirsiniz ama genel olarak şunu da söylemekte yarar var. Hani bu hafta çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde, bir işverenseniz çalışanlarınızla ilişkilerinizde, müşterilerinizle ilişkilerinizde, yine ailevi ilişkilerinizde sert söylemler ve aslında sizi söylemek istediğinizden çok farklı bir yere getirecek söylemlerden uzak durmanız yararlı olacak sevgili yükselen Koç burçları. Ne dedik? Maddi konularda, ilişkiyle ilgili konularda biraz değerinizi bilmeniz ve o değeri karşınıza da yansıtmanız, sıkıntılı bazı sizi sınırlayan bazı etkiler görebilmeniz mümkün dedik. Bu yönde haftayı yorumlamış olduk sizin için. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları, 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu hafta size ne gibi mesajlar verecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek verebilirsiniz dilerseniz ve gerçekten beğeniyorsanız videolarımı beğen tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz yine sevinirim. Herkese desteklerinden dolayı şimdiden teşekkürler. Bakalım bu hafta sizin için
ne vaat ediyor? Venüs sizin yönetici gezegeniniz Satürn'le 12. evinizde kavuşacak pazar günü. Bu da demek olacak ki sevgili yükselen boğalar, sizler aslında meslekte yükselme ile ilgili konularda belki meslekte uzmanlaşma, terfi, tayin gibi konularda biraz geri kalmış olabilirsiniz. Siz kendinize yatırım yapmamışsanız özellikle bu süreçte bu kendinize yatırım yapmamanın, kendi değerinizi artırmamanın size eksi olarak döndüğünü gözlemleyip bununla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz açıkçası. O yüzden kendi değerinizi artırmanın da mesleki hayatınıza nasıl olumlu etkiler getirebileceğini daha net görebileceğiniz bir hafta deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki diğer taraftan şöyle de yorumlanabilir. Siz üzerinize düşeni yapmışsınızdır, mesleki yeterliliklerinizi tamamlamışsınızdır, uzmanlık sınavlarınızı belki de işte vermişsinizdir gibi gibi. Ama buna rağmen de bazı yönetimsel sorunlara, yönetimsel, sistemsel bazı yasal belki detaylara takılmış olabilirsiniz bu süreçte ve bu da sizin mesleki hedeflerinizde bir adım geride kalmanızı sağlamış olabilir. Gündeminizde dediğim gibi bunlarla arka planda aslında biraz da arka planda bunlarla karşılaşabilirsiniz. Bir noktada da aslında geri plana çekilip bu alanda neler yapılabiliri, değerinizi nasıl artırabileceğinizi, kendinize nasıl daha iyi yatırım yapabileceğinizi de düşünüp yapılandırma çabası içerisinde de olabilirsiniz. Ama burada Satürn ve Venüs zararda olduğundan dolayı Koç burcunda belki kendi değerinizi anlamakta, yapılandırmakta, iç dünyanızda bu yüzleşmeyi yaşamakta da biraz zorluk çekebilirsiniz sevgili yükselen boğa burçları. 10 Mart'a geçtiğimiz zamansa Venüs ve Plüton'un bir 60'lık açısı söz konusu. Mesleki konularda, kariyerle ilgili konularda perde arkası ilişkilerinizi biraz güçlendirip kariyerde kendinizi de daha sağlamlaştırabileceğiniz güzel bir hafta geçirme potansiyelinize işaret ediyor. Bir diğer taraftan da o Satürn ve Venüs'ün kavuşum enerjisini hafiften kırabileceğimiz bir enerjiyi tetikliyor. Biraz gayret gösterdiğimiz takdirde. Aslında öte yandan da kariyerle ilgili konularda geçmişten gelen o bizi iyi hissettirmeyen belki deneyimler, hatıralar, aklımıza kazınan gelişmeleri de silip yeni bir başlangıç yapma potansiyelimize de işaret ediyor. Tabii ki Venüs sizin çalışma alanınızı da temsil ettiğinden dolayı bence kariyerinizle ilgili, çalışma hayatınızla ilgili gün yüzünde olmadan ilişkilerinizi arka planda güçlendirdiğiniz takdirde yükseliş şansınızı, kariyerinizdeki o değişim dönüşüm enerjisini de daha da güçlendireceksiniz gibi görünüyor bu haftanın içerisinde. 11 Mart'ta Jüpiter düz hareketine başlıyor sevgili yükselen boğa burçları. Jüpiter'in düz harekete geçmesi, ticaret, ulaşım, eğitim, yine el becerilerinize, sanatsal becerilerinize dayalı alanlarda şans ve fırsatları önünüze artık daha hızlı getirmeye başlayacak. Özellikle belki bu süreçte biraz içe dönük bir enerji hissetmiş olabiliriz. Eksiklerimiz varsa bunları tamamlama şansı bulmuşsak şu an önümüze gelen fırsatları çok daha avantajlı bir şekilde değerlendirebiliriz. Belki amacımıza hizmet edebilecek şekilde değerlendirebiliriz. Bu konularda süreçler belki biraz yavaş ilerlemiş olabilir girişimleriniz noktasında. Yine yakın çevre, aile, kuzen, belki birlikte çevremizde yaşadığımız kişilerle ilişkilerimizden de çok daha fayda görebileceğimiz, önemli faydalar görebileceğimiz bir süreç deneyimleyebiliriz. Problemler varsa, geleceğimizle ilgili hedeflerimiz varsa bu konular temelinde de yine daha hızlı, olumlu gelişmeler önümüze gelebilecek gibi görünüyor Jüpiter'in düz harekete geçmesiyle birlikte. 13 Mart'a geldiğimiz zamansa Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumda olacağını gözlemliyoruz. 11. evinizde kavuşacaklar. Mars'ın enerjisi daha da güçlü hissediliyor
edilecek bu alanda. Sizler aslında idealleriniz, hedefleriniz, belki kariyerinizle ilgili daha mücadeleci olacağınız, kaderinizi şekillendirmek üzere, hedeflerinizi şekillendirmek üzere, gerçekleştirmek üzere çok daha güçlü bir şekilde aksiyon alabileceğiniz bir sürece ilerliyor olabilirsiniz. Bu haftayla birlikte sevgili yükselen boğa burçları güzel bir etki getirecektir. Mars yine 7. evinizi temsil ettiğinden dolayı ortaklı işleriniz varsa, ilişkiniz, evliliğinizin geleceğiyle ilgili alanlarda da olması gerektiği gibi ideallerinizi gerçekleştirmeye odaklı aksiyonlar alabileceğinizi bizlere düşündürebilir. Yine tabii ki kontrol dışı gelişmelerle de çok daha fazla mücadele etme potansiyelinize işaret ediyor. 14 Mart'ta Venüs ve Lilith'in bir üçgen açısı gerçekleşiyor. 12-8 ev aksını aktif edecekler. Bu da aslında taviz verdiğimiz, kendi bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden taviz verdiğimiz veya haklarımızdan taviz verdiğimiz zaman hayatımızda krizlerle karşılaştığımızı ve bunu değiştirmenin, dönüştürmenin zamanı geldiğine işaret edecek bize gökyüzü. Yine o iç hesaplaşma vurgusu biraz daha güçlenecek bu hafta içerisinde ve aslında kendi yolunuzu bulma yolunda da size önemli bir ışık yakacak diyebiliriz bu etkileşimde. 15 Mart'a geldiğimiz zamansa Mars ve Merkür kavuşacaklar 11. evinizde, Balık burcunuzda. Bu çok olumlu bir etki getirmeyebilir bizlere öncelikle. Çünkü Mars zaten yolunda devam ediyor. Merkür retro Balık burcunda, diğer taraftan retro ve düşüşte olduğu bir alanda ikisinin kavuşumu hedefinizden şaşma potansiyelini gündeme getirebilir. Bu gelecek hedef ve hayallerinizle ilgili olabilir. Diğer taraftan maddi kazançlarınız, belki maddi geleceğinizle ilgili nasıl aksiyon almanız gerekliliği noktasında biraz kafa karışıklığı getirebilir. Sizler o alanı netleştirmeye çalıştığınız bu süreçte Merkür ve Mars'ın kavuşumu sizde bir rota sapması şeklinde kendini gösterebilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekecek. Sosyal çevre ilişkilerimizde de ilişkilerimizin çok istemediğimiz yöne evrilmesine sebebiyet verebiliriz. Agresif söylemlerden belki biraz kaçınmamız gerekebilir. Yakın arkadaş ilişkilerimizde de bu hafta dahil olduğumuz sosyal gruplarda ne söylediğimize de biraz daha dikkat edebilirsek, yanılgılara, yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olursak bizim için daha faydalı olacak gibi görünüyor sevgili yükselen boğa burçları. Demek ki bizler özellikle maddi konularda hedeflerimizden sapmaya biraz müsait olabiliriz hafta sonuna doğru. Kendi değerimizi ve hangi konularda taviz vermememiz gerekliliğini daha net algılayacağımız, İş, kariyer alanında ilişkilerimizi güçlendirme şansına sahip olabileceğimiz ve bir değişim dönüşümü tetikleyebileceğimiz bir enerjiye de sahip olacağız. Bunlar güzel etkiler. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu hafta gökyüzünün size nasıl mesajları olacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz dilerseniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Bakalım bu hafta sizin için ne ifade ediyor? Haftaya Venüs ve Satürn'ün kavuşum enerjisiyle giriş yapıyoruz ve Venüs-Satürn sizin Koç burcunuzda 11. evinizde kavuşacak sevgili yükselen ikizler burçları. Bu da demek olacak ki gelecek hedef ve hayallerinizde bazı blokajlar söz konusu olabilir. Ama nasıl bir etkiden bahsedebiliriz burada? Öncelikle kontrolünüz dışında gelişen bazı olaylar olabilir. Belki toplum önünde olduğunuz, topluma hitap ettiğiniz konularda bazı engellerle karşılaşabiliriz. Belki sistemsel bazı sorunlar gündeme gelebilir. Satürn 8. evi ve 9. evi temsil ettiğinden dolayı özellikle bu alanda değer yargılarınızı ifade ederken, bilginizi ifade ederken bazı problemler, krizler de söz konusu olabilir. O yüzden bizler bu hafta bu alanda biraz dikkatli olmalıyız.
Sosyal çevre, yakın arkadaş ilişkilerimizde de bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Satürn ve Venüs ikisi de Koç burcunda zarardalar, iyi bir pozisyonda değiller ve ikisi de bir araya geldiğinde de burada belki arkadaşlık ilişkilerinizde de bazı sorunlar, problemler gündeme gelebilir. İşte bu belki hayata bakış açınızdan kaynaklı olabilir, değer yargılarınızdan, inançlarınızdan kaynaklı olabilir. O farklılıklar sizi bazı noktalarda birbirinizden uzaklaştırabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde uzaklaşmalar, soğukluklar hissedebilirsiniz gibi duruyor bu hafta. Venüs tabii ki 12. evinizi temsil ediyor. Yani ardınızdan çevrilen işler belki de bazı kırgınlıkları gündeme getirebilirken diğer taraftan da yaptığınız girişimler ya da kendinizi daha fazla ortaya koymaya çalıştığınız durumlar varsa burada belki daha fazla değer görme ihtiyacınızın sosyal çevre ilişkilerinizde yanlış anlaşılması gibi konular gündeme gelebilir. Bu alanda biraz stresler yaşayabiliriz. Pazar günü bu enerji aktif olacak ve bu enerjiyle haftayı karşılayacağımız için değinmek istedim ama pazartesine yansıyacak. O yüzden de yakın arkadaş ilişkilerimiz, kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız belki iş odaklı sosyal organizasyonlarda da dikkatli olmalıyız. Yani değer görmeye çalışırken, yeteneklerimizi sergilemeye çalışırken bazı engellerle mesleki alanda da karşılaşabiliriz. İlerlediğimiz zaman 10 Mart'ta Venüs Plüton'la bir 60'lık açı yapacak. Venüs'ün Plüton'la yapacağı 60'lık açıda 9-11 ev aksına işaret ettiğinden dolayı meslekte yükselme, uzmanlaşma, kendinizi geliştirme konularına çok daha derinlemesine odaklanacaksınız. Belki işte o Venüs-Satürn kavuşum enerjisi sizde bir uyanışı beraberinde getirebilir ve kendinizi nasıl daha derinlemesine geliştirebilirsiniz, geleceğinizi, mesleki kariyerinizi nasıl daha sağlamlaştırabilirsiniz, değerinizi nasıl artırabilirsiniz bu alanda, bunu daha derinlemesine ele alacak ve kariyerinizin geleceğini şekillendirmek, yapılandırmak adına da harekete geçebileceksiniz diyebiliriz. Geçmişe de bir sünger çekebilirsiniz açıkçası. Plüton çünkü o değişim, dönüşüm ve arınma enerjisini burada güçlendirecektir. Özellikle 6. evinizi temsil ettiğinden dolayı çalışma hayatınızda geçmişten neler yaşamışsanız onları artık geride bırakıp önünüze yeni bir gelecek inşa edebilmek için Venüs ve Plüton'un 60'lık enerjisini kullanabileceksiniz. Biraz daha gayret gösterirseniz özellikle o fırsatı yaratmak için size daha güzel fırsatlar da getirebilir gibi görünüyor. 11 Mart'ta Jüpiter Yengeç burcunda düz hareketine başlıyor. Jüpiter'in düz harekete geçmesi maddi konularda ve yine kariyerinizle ilgili, ortaklı işlerinizle ilgili konularda size avantaj getirmeye daha hızlı devam edecek. Retro süresinde belki bir şeylerin biraz yavaşladığını hissetmiş olabilirsiniz. Daha sakin, belki biraz içe çekilmiş bir enerji olarak hissetmiş olabilirsiniz bunu. Yani ortaklı işlerinizde bazı şeyleri oturtmak için, algılamak için, daha iyi anlamak için değerlendirmiş olabilirsiniz bu enerjiyi. Kariyerinizde yavaşlamanız gerekliliğini ve bunun aslında bir ihtiyacınız olduğunu gözlemlemiş ve bu yönde hareket etmiş olabilirsiniz ama artık hız kazanacağız. Jüpiter'in düz harekete geçmesiyle birlikte ve maddi kaynaklar noktasında da daha avantajlı bir döneme evrilebileceğiz gibi görünüyor. Sevgili yükselen ikizler burçları, zaten sonrasında yılın ilerleyen döneminde de Jüpiter'in 3. evinize geçmesi, iletişim, bilgi aktarımı, bilgiye dayalı konularda sizin önünüzü çok daha da açacak gibi görünüyor. 13 Mart'a geldiğimiz zamansa Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu söz konusu. Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu sizin 10. evinizde. Kariyer alanınızda zaten yoğun bir enerji var. Güneş burada, Merkür burada ne yazık ki retro yapıyor. Mars'ın Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu kariyerinizin geleceği,
çalışma hayatınızla ilgili konulardaki o mücadeleci enerjiyi güçlendirecek. O Marsiyen enerji daha da yayılacak aslında. Sizler hedeflerinize odaklanacaksınız. Kariyerle ilgili belki de kadersel girişimlerde bulunabileceksiniz. Çok daha mücadeleci olabileceksiniz. Agresif olmaktan biraz uzak durmanız gerekebilir. O olumsuz yanlarını biraz geri çekmeniz gerekebilir. Çünkü bütün enerjisi yayılacağı için Mars'ın, evet, kendinizi güçlü hissederken, mücadeleci hissederken biraz daha agresif bir ruh halinde olabilirsiniz. Burayı biraz dikkate almanız gerekecektir ama hedeflerinizi gerçekleştirmek için gerçekten de size güzel bir etki yaratacağını söyleyebiliriz. 14 Mart'ta ise Venüs ve Lilith üçgeni söz konusu. Venüs ve Lilith üçgeni de yine 11 ve 7 ev aksında güzel bir enerjiyi açığa çıkaracağından dolayı da ilişkinizdeki bağımsızlığınızı, nerede neye ne kadar taviz vermeniz gerekliliğini ve hangi yolda ilerlemeniz gerekliliğini daha net anlamanızı sağlayacaktır. Özellikle geleceğinizi, ilişkinizin geleceğini şekillendirirken bu konular etrafında daha uyanık ve kendinize daha da önem verdiğiniz bir süreç geçirebilirsiniz bu hafta içerisinde. 15 Mart biraz sıkıntı yaratabilir. Burada dikkatli olmamız gerekecek çünkü Mars ve Merkür'ün kavuşumu söz konusu. Merkür, geçtiğimiz videolarda da bahsettiğim, retro hareket ederken gezegenlerle kavuştuğunda onları rotasından saptırabilir. Bu da şu demek olabilir sevgili yükselen ikizler burçları, sizin için kariyerinizle ilgili gerçekleştirmek istediğiniz plan ve projeleriniz noktasında rotanızdan şaşabilirsiniz. Belki aceleci tavrınız, hedefinize hızlıca ulaşma isteğiniz hata yapma ihtimalinizi artırabilir. Burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Hem Mars hem Merkür, ikisi de Balık burcundalar ve belirsizliği, kafa karışıklığını tetikleyebilir bir enerji, yön sapmaları mutlaka önümüze denk gelebilir. Bizler ne istediğimizi daha net bilirsek bu süreçte ve o yönde aksiyon almaya kendimizi odaklarsak bu enerjiyi bertaraf edebiliriz. Çünkü Merkür ve Mars'ın o kavuşumu, dediğim gibi, yol sapmalarına işaret edebilir. Merkür zaten sizin yönetici gezegeniniz. Ailevi konularda da yine dikkat etmeniz gerekebilir. Ailevi sorumluluklar, kariyer sorumlulukları ile ilgili konularda yön sapmaları gündeme gelebilir. Bunu çok dikkate almanız gerekebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu hafta size ne gibi mesajlar verecek gökyüzü? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde her zaman yanıt veriyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmama destek verebilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkürlerimle. Bakalım bu hafta size ne getiriyor? 8 Mart'ta Satürn ve baktığımız zaman Venüs kavuşumda olacaklar. Satürn ve Venüs kavuşumu sizi biraz strese koyabilir. Peki hangi açıdan? 10. evinizde kavuşacaklar. Venüs sizin 11. evinizde 4. evinizi temsil ettiğinden dolayı da ev, yuva, aile, evliliğinizin geleceğiyle bağlantılı konularda partnerinizin önünüze engel çıkardığı bir hafta başlangıcı yaşayabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi bu enerji pazar günü aktif olacak ama pazartesi gününe de yansıma ihtimali söz konusu. Yine baktığımız zaman tabii ki kariyerle ilgili konularda da bazı sistemsel sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Değerinizin anlaşılmaması veya kendinizi değersiz hissettirebilecek bazı gelişmelerle haftaya giriş yapabilirsiniz. Bu da ayrı bir ihtimal ama gezegenlerin temsil ettiği alanlar çerçevesinde düşündüğümüzde de ilişkinizin, ev hayatınızın, özel hayatınızın, belki bir taşınma süreciniz, yeni bir yuva kurma süreciniz varsa bu konular temelinde de dediğim gibi partnerinizin veya belki bazı yasal süreçlerin engeline takılma ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili yükselen yengeç burçları. İlerlediğimiz zaman 10 Mars'ta Venüs ve Plüton'un bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Plüton sizi zaten değiştirmek, dönüştürmek için yoluna devam ediyor. 8. evinizde ve
Venüs'te yani 10. evinizdeki Venüs'te bu yönde bir bağlantı kurması da aslında kariyerinizle ilgili geleceğiniz ve kariyerinizin geleceğiyle bağlantılı konularda da bazı şeyleri değiştirmeniz, dönüştürmeniz için size destek verecek. İşte belki o hafta başındaki stresli enerjiyi yönlendirme açısından bize avantaj verecektir. Geçmişi geride bırakarak yolumuza daha yapıcı bir şekilde devam etmemiz için bize destek verecek diyebiliriz. Çözüm üretebiliriz aslında krizlere bir noktada da burada. O yüzden de hem ailevi sorunları çözebileceğimiz hem kariyerimizin geleceğiyle ilgili gidişatı değiştirip dönüştürebileceğimiz güzel bir enerji sağlayacağını belirtmekte fayda var. 11 Mart'ta Jüpiter düz hareketine başlıyor. Jüpiter'in düz hareketine geçmesi artık kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak diyebiliriz. Belki biraz içe dönük hissetmiş olabilirsiniz bu süreçte. Özellikle belki meslekte yükselme, kendinize yaptığınız yatırımlar, gelişme çabaları, yurt dışı bağlantılı konularda bir yavaşlama hissetmiş olabilirsiniz süreçlerle ilgili. Diğer taraftan çalışma hayatınızla ilgili bir şeylerin yerinde sayıyor hissine kapılmış olabilirsiniz ama artık her şey hızlanmaya başlayacak. Daha akışında, daha olumlu etkiler alabileceğiniz bir süreç geçirebileceksiniz diyebiliriz aslında sevgili yükselen yengeç burçları. Özellikle bu konularda içe dönük dönemde değerlendirmeniz gereken, yeniden yapılandırmanız gereken bazı durumlarınız, gündemleriniz olmuşsa bunlardan da sonuç almaya başlayabilirsiniz diye de değerlendirilebilir. 13 Mart'a geldiğimiz zamansa Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşumda olacaklar. Mars ve Kuzey Ay düğümü sizin 9. evinizde kavuşuyor. Zaten Balık burcunda yoğun bir enerji söz konusu. Mars'ın o enerjisi daha da güçlenecek Kuzey Ay düğümüyle ilgili. İşte yurt dışı, belki sosyal medya girişimleri, kendimize yaptığımız yatırımlar, aldığımız dersler, uzmanlaşmaya çalıştığımız alanlar, meslekte yükselme hedeflerimizle ilgili daha mücadeleci olacağımız ve kadersel bazı girişimlerde bulunabileceğimiz bir haftada olacağız. Mars Balık burcunda, bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Belki belirsiz ya da rotamızı belirlemekte zorlanacağımız bir süreçte olabiliriz ama yine de o Kuzey Ay düğümü bizi güçlü kılacaktır. Mars'ın enerjisini ve mücadele etmekte daha da azimli olacağız diyebilirim açıkçası bu hafta içerisinde. Bir sonraki güne geçtiğimiz zaman 14 Mart'taysa Venüs ve Lilith üçgeni söz konusu. Venüs ve Lilith'in üçgen açısı da çalışma hayatınızdaki ilişkileri güçlendirmek açısından yine size avantaj getirecektir. Özellikle taviz verip vermeme konusu gündeme gelebilir. Yani sizler çalışma hayatınızda hangi konularda kendinizden taviz verip vermediğiniz noktasını daha net görebileceksiniz. Ve aslında burada da taviz vermemeyi seçebileceksiniz. Bağımsızlığınızı, özgürlüğünüzü ve kendinizi kısıtlayan girişimlerden uzak durmanızı destekleyecek bir açı olarak değerlendirilebilir bu. Kendi bildiğiniz yolda ilerleyeceğiniz ve bu yönde karar alacağınız bir etki yaratacaktır. 15 Mart'a geldiğimiz zamansa Mars ve Merkür kavuşacaklar. Merkür retrosunda buna değindim ama şimdi tam da yeri geldi. Merkür retro sürecinde gezegenlerle kavuştuğu zaman o gezegenleri rotasından saptırabilir. İşte siz de bu süreçte çok hızlı kararlar almaya yönelebilirsiniz aslında ve yanlış kararlar verebilirsiniz. Çünkü Merkür hem Balık burcunda zararda hem retro ve bir taraftan da Mars'la kavuşuyor. Bunlar çok olumsuz etkileri gündeme getirebilir. Hem rotanızdan sapabilirsiniz, hangi fikri hayata geçirme noktasında kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz ve yanlış anlaşılabilirsiniz. Diğer taraftan da değer yargılarınızı, inançlarınızı dile getirirken biraz dikkatli olmanız gerekecektir. Merkür baktığımız zaman zaten sizin 12. evinizi temsil ediyor, 3. evinizi temsil ediyor. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı kendinizi savunmada biraz belki de pasif kalabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemez bir durumda olabilirsiniz ama bu konular yine yurt dışı, sosyal medya girişimleri, meslekte yükselme konuları çerçevesinde olacaktır. İletişim kurarken dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Belki agresif bir dil kullanabilirsiniz ya da
Söylemek istedikleriniz çok farklı bir yere de gidebilir, kafa karışıklığı da yaratabilir ama sizin odaklanmanız gereken şu: mesleğinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, kendinize yaptığınız yatırımlarla ilgili ne yapmak istiyorsunuz? Onu bir netleştirin. Kuzey Ay düğümü de zaten size bu noktada yardımcı olacaktır. O enerjiyi yönlendirmeniz için, güç vermek için siz sadece zihinsel olarak net olmaya çalışın. Ne gerçekleştirmek istiyorsanız bu güçlü enerjiyi bu yönde kullanmanızı tavsiye ederim. Sevgili yükselen yengeç burçları, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım gökyüzü size bu hafta ne gibi mesajlar verecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum, biliyorsunuz. Bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilir ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak yine beni destekleyebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Bakalım bu hafta sizin için neler vaat ediyor? Pazar gününden başlatıyorum haftayı, çünkü Venüs ve Satürn kavuşacaklar. Bu da bizim için biraz stresli bir etki yaratabilir sevgili yükselen aslan burçları. Özellikle 9. evimize işaret ediyor. Koç burcunda kavuşacaklar iki gezegen ve ikisi de burada zararda. O yüzden bizler meslekte yükselme, uzmanlaşma, sosyal medya girişimleri, yurt dışı bağlantılı konular, yurt dışı ile ilişkilerimiz, bir diğer taraftan da baktığımızda yüksek eğitim, vize alma, yurt dışına seyahat, yerleşim gibi konularda da bazı engellere takılabiliriz. Bunlar özellikle bazı bürokratik engeller veya yasal sistemsel sorunlar da olabilir. Mesleğinizde yükselmek istiyorsunuz, terfi almak istiyorsunuz ama bir bakıyorsunuz bürokratik bir işlemden kaynaklı bir problem yaşayabilirsiniz. Yasal düzenlemeler önünüze engel olarak gelebilir gibi. Ya da vize almak istiyorsunuz ama yine orada da bazı yasal düzenlemeler önünüze engel olarak gelebilir. Şimdi Venüs sizin kariyerinizi temsil ediyor aslında. O yüzden de temelde kariyerinizle ilgili, kariyerde yükselmekle ilgili konularda bazı engellere takılma potansiyelimiz söz konusu. Yine çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimize belki de dikkat etmemiz bizim için yararlı olacaktır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın önümüzde engel teşkil etmesi de bir diğer yorum olabilir aslında bu noktada. O yüzden de aldığımız, verdiğimiz hizmetlerle ilgili konularda da çalışma ortamımızdaki ilişkilerimizle ilgili alanda da dikkatli olmamız bizim için yararlı olacaktır. Sağlıkla ilgili yine dikkatli olmamız belki gerekebilir. Belki sağlıksal bazı sorunlar da yine önümüzü kesebilir bu noktada kariyerde yükselme ile ilgili. Sosyal medya girişimlerimizde de biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Bu konuda da yine önümüze bazı engeller çıkabilir. Rakiplerimiz önümüze engel çıkarabilir. Dikkatli olmamız gerekecek. Venüs yine 3. evinizi temsil ettiğinden dolayı da yakın akraba, kardeş, kuzen ilişkilerinde de bazı zorluklar yine gündeme gelebilir gibi açıkçası sevgili yükselen aslan burçları. İletişim evimizi de temsil ettiğinden dolayı iletişim kaynaklı alanlarda temel olarak bazı kısıtlayıcı etkiler alabiliriz gibi görünüyor. 10 Mart'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Plüton 60'lık bir açı yapacaklar. İşte o Satürn'le kavuşum enerjisini belki biraz kırabilir gibi görünüyor. Plüton ve Venüs'ün bu 60'lık açısı da 7 ve 9. evimize işaret ettiğinden dolayı ortaklı işlerimizle ilgili belki de artık daha iyi adımlar atabileceğimiz bir haftada olabiliriz gibi görünüyor. Artık geçmişi geride bırakabileceğimiz, önümüze çok daha yeni bir sayfa açabileceğimiz etkiler getirebilir hayatımıza. Evliliğimize olan inancımız, bakış açımız, evliliğimizdeki değer yargıları, değerlendirmelerle ilgili konularda da yine önümüze yeni bir sayfa açma potansiyelimiz söz konusu. Zaten Plüton sizin 7. evinizi dönüştürdüğünden dolayı evlilik, ilişkiyle ilgili alanda da Venüs yine sizi bu değişimi gerçekleştirmek için destekleyecek. Bu tabii ki statünüzle de bağlantılı olduğundan dolayı kesinlikle ilişki alanınızda da
bir etki alabilmeniz söz konusu sevgili yükselen aslan burçları. 11 Mart'a geldiğimiz zamansa Jüpiter düz hareketine başlayacak. Jüpiter'in düz hareketi de 8. evinizde o kişisel gelişim, değişim, dönüşüm sorunları aşabilme potansiyelinizi güçlendirecek. Zaten 12. evinizde o koruyucu kalkan görevine devam ediyor. Artık daha da güçlü devam edecek. O iç dünyanıza çekilme enerjisi biraz artık dışa yansıyacak da diyebiliriz. Kendinizi daha huzurlu, daha mutlu, daha neşeli hissedebileceğiniz ve yeni girişimler yapma noktasında da belki de geri adım atmayacağınız bir süreç olacaktır ve avantajlı olacaksınız da diyebiliriz sevgili yükselen aslan burçları bu konuda da. 13 Mart'a geldiğimiz zamansa Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşumda olacaklar. Mars ve Kuzey Ay düğümü 8. evinizde. Sizin bu alanınızda zaten yoğun bir enerji söz konusu. Mars'ın enerjisi burada Kuzey Ay düğümü sayesinde daha da güçlenecek, daha da kendi gücünü hissettirecek diyebiliriz. Bu da sizde o değişim, dönüşüm enerjisini daha da güçlendirecek açıkçası. O meslekte uzmanlaşma ve bu alandaki sorunları çözme noktasında enerjisini daha güçlü hissettirecektir. Ailevi sorunlarda, aileyle ilgili, özel hayatınızla ilgili sorunlarda aksiyon alabilmek adına yine kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Agresyondan uzak durmanız, olumlu sonuçlar almanızı daha da mümkün kılacaktır. Diğer taraftansa Kuzey Ay düğümü Mars Balık burcunda seyrine devam ettiğinden dolayı hedefimizin ne olduğunu çok iyi belirlememiz gerekliliğine, kafa karışıklığına ve yön sapmalarına yer vermeden bu enerjiyi kullanabilmemiz gerekliliğine de işaret ediyor. 14 Mart'a geldiğimiz zamansa Venüs bu kez Lilith'le kavuşumda olacak. Venüs-Lilith kavuşumu da özellikle yine yabancılarla olan ilişkileriniz noktasında taviz vermemeniz gereken detaylara dikkat çekecek. Kendinizi daha özgür ifade etmeniz, kendi bağımsızlığınızı çok daha net ortaya koyabilmeniz ve kendi yolunuzda istediğiniz gibi ilerleyeceğiniz mesajını çevreye daha net verebileceğiniz bir süreç olarak da değerlendirilebilir. Yeni girişimler yaparken de yine az önce dediğim gibi kendinizden taviz vermeyeceksiniz. İlkelerinizden taviz vermeyeceksiniz. Kendinizi özgür kılacak alanlara çok daha güçlü yönelebileceksiniz ve kendi değerinizi ortaya koymaktan da kaçınmayacaksınız diyebiliriz sevgili yükselen aslan burçları. 15 Mart'ta ise Merkür ve Mars kavuşacaklar. Merkür ve Mars'ın kavuşumu burada biraz problem yaratabilir. Çünkü geçmiş videoda söyledim. Merkür retro yaparken bir gezegenle kavuştuğunda o gezegeni rotasından çıkarabilir. Merkür zaten zararda, Balık burcunda retro. O yüzden Mars gibi bir malefik gezegenle de kavuştuğunda yön sapmaları çok daha olası bir senaryo olarak karşımıza gelebilir. Krizleri çözerken, problemleri çözmeye çalışırken hangi hedefimizi, hangi planımızı gerçekleştirmemiz gerekliliği noktasında kafa karışıklığı yaratabiliriz. 8. evde bu etkiyi aldığımız için tabii ki diğer taraftan da alacak verecek nafaka, pasif gelirler, dıştan elimize gelen paralar, ortak gelirlerle ilgili konularda da yine yön sapmalarına, kafa karışıklığına açık olabiliriz. Agresif bir tutum içerisinde olabiliriz. Kendimizi ifade ederken yanlış anlaşılma doğurmaya da açık olabileceğimiz bir süreç olabilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekecek sevgili yükselen aslan burçları bu alanda da. Merkür retro Balık burcunda, o yüzden maddi kaynaklarınız noktasındaki belirsizlik biraz devam ediyor olabilir. Venüs zararda, o yüzden kariyerle ilgili konularda da zaten Satürn'le etkileşim içerisinde olduğundan dolayı bu hafta ufak tefek stresler söz konusu olabilir. Ama o destekleyici açıları açıkladığım gibi değerlendirirseniz de fayda görmeniz mümkün olacaktır. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım sizin haritanızı nasıl etkileyecek gökyüzünün bu haftaki etkileri? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim.
Yorum, soru ve önerilerinizi bıraktığınız takdirde yorumlar kısmına cevaplıyorum biliyorsunuz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. 8 Mart'tan ben haftayı başlatıyorum çünkü Venüs ve Satürn'ün kavuşumu söz konusu Koç burcunda. Bu da önemli bir etki. Bu etki haftayı başlatacağımız bir enerjiye sahip. Sizin 8. evinizde sevgili yükselen Başak burçları. Venüs sizin 9. evinizi temsil ediyor, para hanenizi temsil ediyor ve para hanenizin temsilcisi olarak zaten Koç burcunda bulunması ve Satürn'le kavuşması da burada ortak gelir giderlerinizle ilgili, alacak verecek nafaka, kredilerle ilgili konularda önünüze bazı sınırlandırıcı engellerin gelme ihtimalini güçlendiriyor. Pasif gelirleriniz, kira gelirleriniz, belki emekli maaşınız, bir sosyal yardım, burs gibi gündemleriniz söz konusuysa bu alanlarda önünüze bazı engeller gelebilir. Bu engeller bürokratik konular olabilir veya çok da önünü kestiremediğiniz noktalarda girişimler yapmışsanız bu maddi kaynaklarla ilgili o yaptığınız girişimlerde biraz problem yaratabilir. Yani ilerisini düşünmeden hareket ettiğiniz bazı temalar varsa gündeminizde maddi olarak bunlar biraz aslında gerçekleşebilir bu süreçte. Satürn yine 5 ve 6. evi temsil ettiğinden dolayı da işte o girişimleriniz ve bazı bürokratik işlemlerle ilgili konuları gündeme getirebilir. Diğer taraftan da tabii ki kişisel kaynaklarınız belki de işte ortak gelirler noktasında sınırlandırılmış olabilir. Kendi kaynaklarınızı bu alana yansıtmanız gerekebilir. Bazı sorumluluklarınız sebebiyle birlikte belki bir kişiye kefil olduysanız da yine burada da biraz zorluklarla karşılaşabilirsiniz gibi. Haftayı bu etkiyle karşılıyoruz dedik ve devamında 10 Mart'ta ise Venüs ve Plüton'un destekleyici bir açısı var. Bu Venüs ve Plüton'un destekleyici açısı işte o sorunları belki de biraz ortadan kaldırmamız için bize destek verebilir. 6 ve 8. ev aksındaki bu olumlu etkileşim özellikle iş hayatımızdaki problemleri ortadan kaldırma, mesleki yükselme ile ilgili konularda bazı şeyleri belki de geride bırakma ihtimalimizi farklı bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekliliğini bizlere aslında biraz da gündeme getirebilir. Ama temel olarak baktığımızda dediğim gibi bir arınma, bir değişim, bir dönüşüm adına aksiyon alabileceğimize işaret ediyor. Belki bazı konularda artık değerlerimizi, değer yargılarımızı değiştirmenin zamanı geldiğini de gündeme getirebilir. İlişkilerimiz, nasıl iletişim kurduğumuz, neye inandığımız, belki mesleki eğitimlerimizle ilgili konularda da önümüzü açacak, ne alanda değişmemiz, dönüşmemiz gerekliliğini fark etmemizi sağlayacak bir etki yaratabilir gibi görünüyor sevgili yükselen Başak burçları. 11 Mart'ta Jüpiter düz hareketine geçiş yapacak. Jüpiter'in düz harekete geçmesi tüm burçlara yarayacağı gibi size de yarayacak. Çünkü 11. evinizde, yani geleceğinizi görmekte zorlandığınız bu konu başlıkları çerçevesinde yavaşlamalar hissettiğiniz bu süreç artık hız kazanıyor. Jüpiter sizin zaten 4. evinizi temsil ediyor, 7. evinizi temsil ediyor. Özellikle evlilik, ilişki, özel hayat, ev, yuva, yerleşimle ilgili konular ve bu konuların geleceğiyle ilgili yavaşlayan bir süreç deneyimlemişseniz, belki eksiklerinizi tamamlamış, resmin bütününü görmeye çalışmışsanız da bu süreçte olumlu bir yaklaşımda bulunmuş olarak da bunun meyvelerini alabileceğiniz ve hızlı bir sürece evrileceğiniz bir dönemde başlayacak. Artık gelecek hedeflerinizi, hayallerinizi daha rahat gerçekleştirebileceğiniz, hedeflerinize ulaşmakta daha kolay adımlar atabileceğiniz bir süreçte başlamış olacak. 13 Mart'ta Kuzey Ay düğümü ve Mars kavuşumda olacak. Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu Mars'ın enerjisini güçlendirecek, daha da yaygınlaştıracak diyebiliriz. Tabii ki Mars'ın Balık burcundaki enerjisi çok net olmayabilir ama Kuzey Ay düğümü sayesinde güç kazanması da evlilik, ilişki, ortaklı işler temelinde
problemlerimiz varsa bunları çözmek için çok daha güçlü hissedeceğimiz, mücadele ortaya koyabileceğimiz, yine iletişim sorunlarımız varsa, aile, yakın akraba ilişkilerimizde bazı problemlerimiz varsa bunları aşmak adına çok güçlü bir şekilde aksiyon alacağımızı söylemek hatalı olmayacaktır. Alacak verecek nafaka, kredi gibi konularda da gerçekten de aksiyon alacağımız dönemler olacak. Ortaklı işler, rakiplerimize karşı kendimizi müdafaa edebileceğimiz gelişmeler bizim avantajımıza şekillenebilir gibi görünüyor. 14 Mart'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Lilith'in bir üçgen açısı söz konusu. Venüs ve Lilith'in bu üçgen açısı da yine az önce dediğim gibi bazı ilişki sorunlarını aşmamız için ev, yuva, barınma, bu konular temelinde, özel hayat temelindeki bazı sorunları aşmamız için bizi destekleyecektir. Özellikle kendimizden taviz verdiğimiz konular varsa ve bunların aslında bazı sorunları beraberinde getirdiğini gözlemlemişsek de artık o taviz vermeyi bırakıp kendi bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Kendi özgürlüklerimiz, kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz de diyebiliriz ve bu da ilişkilerinizde ve en önemlisi de kendinize çok büyük katkılar yapacak diyebiliriz. O değişim dönüşüm enerjisini güçlendirecek diyebiliriz. Sonrasında ise hafta sonu 15 Mart'ta Mars ve Merkür kavuşacaklar. Merkür ve Mars'ın kavuşumu yine 7. evinizde gerçekleşiyor. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Merkür biliyorsunuz geçtiğimiz videoda da retro sürecinde değindim. Zararda ve geri giderken de gezegenlerle kavuştuğu gezegeni rotasından saptırabilir. İşte o biz az önce dedik ya hani mücadele edeceğiz, çözüm üretmeye çalışacağız, evliliğimiz, ilişkimiz, maddi kaynaklarımız temelinde. Burada bizi biraz karıştırabilecek bir enerji getirebilir Merkür. Rotamızdan sapabiliriz, hangi fikri gerçekleştirmemiz gerektiği noktasında ikilemlere düşebiliriz. Dikkatli olmamız gereken detay şu, biz neyi hayatımızda gerçekleştirmek istiyoruz, ne için mücadele ediyoruz? Bunu netleştirdiğimiz, net bildiğimiz takdirde Merkür'ün o enerjisi bizi pek fazla etkilemeyebilir. Özellikle 10. evinizi temsil ettiğinden dolayı, sizi temsil ettiğinden dolayı evliliğinizle ilgili olabilir, kariyerinizle ilgili olabilir. Bu konuların hedeflerinizle bağlantısını dikkatlice gözden geçirin. Ne gerçekleştirmek istiyorsanız evliliğiniz, kariyerinizle ilgili netleştirdiğiniz takdirde o enerjiyi zor da olsa doğru yönlendirebilirsiniz. Agresif kararlardan, kırıcı söylemlerden biraz uzak durmanız gerekebilir. Ne söylediğiniz önem kazanacaktır bu süreçte, o balık enerjisi, yanlış anlaşılmalara ya da belki yalan söylemleri de gündeme getirebilir. Hani siz yalan söyleyeceksiniz demiyorum ama belki karşınızdaki kişi size karşı biraz dürüst olmakta da zorlanabilir. Sisli bir ortam olabilir ilişkilerinizde ama agresyondan uzak durmanız, hızlı kararlar almaktan kaçınmanız hataları, yanlış anlaşılmaları engelleyecektir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım gökyüzü size ne mesajlar verecek bu hafta? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde cevaplıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmama destek olabilirsiniz. Yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Destekleriniz için herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sizin yönetici gezegeniniz Satürn'le kavuşuyor. Pazar günü sevgili yükselen terazi burçları. Bu da sizi biraz stresli bir enerjiyle yeni haftaya getirebilir. Şimdi 7. evinizde bu etkiyi alıyorsunuz. Ve Venüs zaten sizi temsil ediyor. Demek ki ilişki gündemi daha yoğun olacak. İlişkilerde kimin neye ne kadar değer verdiği teması bir sıkıntı olabilir. Bununla birlikte Satürn'le kavuşumda olacak olması da aslında eviniz, özel hayatınız, belki
aile bireylerinizin yani anne babanızın ilişkinize, evliliğinize dahil olmasıyla ilgili bazı problemler tetiklenebilir. Misal ilişkiniz, evliliğiniz anne babanız tarafından onaylanmıyorsa bu bir stres doğurabilir bu hafta içerisinde. Yaşadığınız alanda, evde bir problem varsa yine bu ilişkinizle ilgili bazı problemleri tetikleyebilir. Bir kriz, bir problem aşmanız gereken, değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken bazı gündemleriniz söz konusu olabilir. Bir ev değişimi, işte belki o ailevi bağlantıları, özel hayatla belki ailevi ilişkileri biraz ayrı tutmayı öğrenebilmemiz gerekebilir bu süreçte. Bundan kaynaklanan sorunlar söz konusu olabilir gibi görünüyor. Ve en temelde de dediğim gibi kim neye ne kadar değer veriyor? Çünkü hem Venüs hem Satürn Koç burcunda zarardalar ve birbirlerine bu zararlı şekilde temas etmeleri de ilişkinizi biraz zora koyabilir bu hafta içerisinde. İlerlediğimiz zaman 10 Mart'ta bu kez Venüs Plüton'la kavuşacak. Bu iyicil bir etki aslında, belki de o stresi üzerimizden almamıza yardımcı olacak diyebiliriz. Venüs ve Plüton'un bu etkileşimi de 5 ve 7. evimizde kendini göstereceğinden dolayı evliliğimizle, ilişkimizle ilgili, belki kendimizle ilgili ve problemlerimizi çözmekle ilgili girişim yaptığımız takdirde, yeni adımlar attığımız takdirde bize ne getireceğini göremesek de bilemezsek de güzel destekleyici etkiler alacağımızı aslında işaret ediyor gökyüzü. Çocuklarımız temelinde bazı problemlerimiz varsa, işte kendimizi bu ilişki içerisinde nasıl daha konforlu hissedebileceğimize dair bazı gündemlerimiz varsa, bu alanda geçmişi de geride bırakarak önümüze yeni bir sayfa açabileceğimizi ve ilişkimizi iyileştirebileceğimiz adımlar atabileceğimize işaret ediyor ve gökyüzü bu noktada bizi destekliyor sevgili yükselen terazi burçları. 11 Mart'a geldiğimiz zamansa Jüpiter düz hareketine başlıyor. Bu sizin için güzel bir haber, çünkü kariyerle ilgili alanda yavaşladığınız bir sürece evrilmişseniz bu artık hız kazanacak diyebiliriz. Çünkü belki de bazı eksikleriniz vardı, bakış açınızı, değer yargılarınızı değiştirmeniz gerekiyordu, büyük resmi görmeniz gerekiyordu kariyerle ilgili konularda. Bu gerileme sürecinde bu açığınızı kapatabilmişseniz artık daha hızlı ve olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir sürece yöneleceksiniz. Jüpiter'in düz harekete başlamasıyla birlikte zaten sizin çalışma alanınızı yönetiyor, 3. evinizi yönetiyor. Kesinlikle iş hayatınız, yeteneklerinizle ilgili daha fazla ön plana çıkabileceğiniz ve kariyerde yükselişe geçeceğiniz bir dönem aktif olarak yeniden başlamış olacak. Sevgili yükselen teraziler, bana yorumlarda da özellikle kariyerle ilgili soruyorsunuz. Jüpiter işte bu hafta artık düz harekete başlıyor. İyileştirici etkiler daha da aktif olabilir sizin için. Bir diğer taraftan 13 Mart'ta Mars ve Kuzey Ay düğümü de kavuşumda olacak. Aslında çalışma alanınızda yoğun bir enerji var Balık burcunda. Bu da evet biraz o kariyerle ilgili belirsizliği de tetiklemiş olabilir. Özellikle Merkür'ün bu alanda retrosuna devam etmesi, birazdan detaylıca da değineceğim. O kariyer ve çalışma hayatı, çalışma hayatının sorumluluklarıyla ilgili veya kontrol dışı gelişmelerle ilgili konuları biraz belirsizleştirmiş olabilir. Şimdi Mars ve Kuzey Ay düğümünün buradaki kavuşumuysa bizi daha mücadeleci kılacak diyebiliriz. Özellikle ve özellikle rekabetli olduğumuz konularda, kazançlarımızı artırmakla ilgili konularda kendimizi daha mücadeleci hissedeceğiz. Çünkü o Kuzey Ay düğümü Mars'ın enerjisini güçlendiriyor. Evet, Balık burcunda belki o enerjiyi nasıl yönlendireceğimiz, hangi alanda mücadele edeceğimiz noktasında kafamız karışabilir ama güçlenmesi bu Mars enerjisinin bize doğru yönü bulmakta kolaylık getirebilir. Kadersel adımlar atabiliriz hayatımızla ilgili. Bu tabii ki evliliğimizin sorumlulukları temelinde de yine düşünülebilir. 14 Mart'a geldiğimiz zamansa bu kez Venüs ve Lilith üçgen açı yapacaklar. Venüs ve Lilith 7 ve 3 ev aksında üçgen açı yapıyorlar. İlişkimizdeki iletişim yine önem kazanacak burada.
neye, neden taviz verdiğimizi daha belki detaylı dile getirme ihtiyacı duyacağız. Bu zamana kadar işte karşınızdaki kişiye hangi konularda ne amaçla taviz verdiğinizi açıkça dile getirme ihtimaliniz söz konusu olabilir ama bu sürecin artık böyle ilerlemeyeceğini, bundan sonrasında kendi yolunuzda, kendi bildiğiniz gibi ilerlemek isteyeceğinizi daha net bir şekilde dile getirebilirsiniz. Bu olumlu bir etki yaratacaktır ilişkinizde. Karşınızdakinin de artık belki kendini toparlaması zamanı geldiğini anlayacağını da düşünebiliriz. 15 Mart'ta ise Merkür ve Mars kavuşacaklar. Merkür ve Mars'ın Balık burcundaki kavuşumu az önce bahsettiğim o negatif etkiyi biraz tetikleyebilir. Çünkü kafamız karışabilir. İşte meslekte yükselmek istiyoruz, kendimizi geliştirmek istiyoruz, çalışma hayatımızda belki biraz ilerlemek istiyoruz. Olduğumuz yerde saymaktan belki biraz bıkmış olabiliriz. Bir diğer taraftan da kontrol dışında gelişen olaylar gündemimize geliyor olabilir. Bu noktada bizler nasıl mücadele edebileceğimizi, bu konularla ilgili nasıl aksiyon alacağımızı, kendimizi kurtarmak için ne yapmamız gerekliliğini netleştirmekte zorlanabiliriz. Birçok fikir içerisinde hata yapma ihtimalimiz, yanlış fikri seçme ihtimalimiz güçlenebilir burada. Merkür çünkü Balık burcunda zararda, retro demiştik. Mars'la bir de malefik bir gezegenle kavuşması da hem agresif çıkışlar hem hızlı ve aceleci hatalı kararlar verme ihtimalimizi de yükseltiyor. Özellikle çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde dikkatli olmamız gerekecektir. Yanlış anlaşılmalara da çok açık olacağımızdan dolayı çok farklı bir şey söylemiş olabiliriz ama çok farklı yönlere çekilme potansiyeli söz konusu olabilir. Bu alanda dikkatli olmamız gerekiyor sevgili yükselen terazi burçları. Tabii ki Mars sizin maddi konularınızı da temsil ettiğinden dolayı bu konularda mücadeleci, yoğun bir enerjiye yöneleceksiniz. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili detaylara zaten değindik. Kariyer alanımızda da iyileşmeye, daha hızlı, olumlu gelişmelerle karşılaşmaya yönelik süreç başladı dedik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım gökyüzü size ne yönde mesajlar verecek bu hafta? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerilerinizi bıraktığınız takdirde yorumlar kısmına mutlaka yanıtlıyorum biliyorsunuz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve hype seçeneğini kullanarak da yine videolarımın daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz eğer dilerseniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle bakalım gökyüzü size ne mesajlar veriyor bu hafta. Şimdi Venüs ve Satürn kavuşumuyla ben haftayı aralayacağım aslında, giriş yapacağım diyebilirim daha doğrusu. Çünkü pazar gününden bu kavuşum enerjisi aktif olacak ve yeni haftaya da bu enerjiyle giriş yapacağız. Venüs ve Satürn'ün kavuşum enerjisi sizin 6. evinizde etkisini gösterecek. Bu da çalışma hayatınızla ilgili konularda bazı engellerle karşılaşmanız, yapısal sistemsel sorunlarla karşılaşma ihtimalinizi güçlendirebilir. Belki önemini, değerini hissettiremeyebilirsiniz. Özellikle çalışma arkadaşlarınıza, çalıştığınız kişilere, ilgilendiğiniz konuların, aldığınız sorumlulukların, yine rekabet içeren konularda da öne geçmek adına bazı engellerle karşılaşma potansiyeliniz söz konusu olabilir. Tabii ki burada 6-12 ev aksı aktif olduğundan dolayı özellikle kontrol dışı gelişmelerin önünüze engel çıkardığını, sizi bloke ettiğini gözlemleyebilirsiniz çalışma hayatınızda. Buna daha fazla açık olabiliriz sevgili yükselen akrep burçları. Satürn'e baktığımız zaman 3. evinizi temsil ettiğinden dolayı özellikle iletişim, ulaşım, turizm gibi alanlarda çalışıyorsanız bu konularda belki iletişim kaynaklı sorunlar önünüze engel olarak gelebilir ya da çalışma arkadaşlarınızın eğitimi, onların konulara yaklaşımı da yine önünüzde bazı küçük engeller oluşturabilir gibi.
Şimdi Venüs bir diğer taraftan da sizin 7. evinizi temsil ettiğinden dolayı evliliğinizin, ilişkinizin sorumlulukları da iletişim kaynaklı bazı problemler temeliyle stres yaşayabilir. Buna da biraz açık olabiliriz ama daha fazla bence hem sorumluluklar hem de çalışma hayatımızda öngöremediğimiz gelişmelerin bizi biraz engellediği gündemlerle haftaya giriş yapabiliriz gibi görünüyor. 10 Mart'a geldiğimiz zaman bu kez güzel bir etki. Çünkü Plüton sizin modern yönetici gezegeniniz. Plüton'un Venüs'te bir üçgen açısı söz konusu olacak. Özellikle ev, yuva, aile, barınma, özel hayatla ilgili konularda iyileştirici bir etki sağlayacaktır sizlere. Sorumlulukları belki nasıl ele aldığınız, geçmişten gelen yükümlülüklerinizden kendinizi arındırarak yeni bir sayfa açma yönünde girişim yapmanız konusunda size destek verebilir. Oldukça destekleyicidir. Siz zaten evliliğiniz, özel hayatınızda, kişisel alanınızda kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Bu alanda değişim, dönüşüme daha fazla önem veriyorsanız da o sorumluluğu aldığınız takdirde dediğim gibi ilişkiniz ve evliliğinizle ilgili de güzel atılımlar yapma potansiyelinize işaret ediyor gökyüzü bu hafta. 11 Mart'a geldiğimiz zaman Jüpiter'in düz hareketine başlayacağını gözlemliyoruz. Bu da sizin için özellikle meslekte yükselme, uzmanlaşma konuları, eğitim temalarının hız kazanacağına işaret ediyor açıkçası sevgili yükselen akrep burçları. Eğitimler, mesleki eğitimler söz konusu olabilir. Bunlar sizin için özellikle meslekte yükselme ileriki dönemler açısından da avantaj getirebilir gibi değerlendirilebilir. Jüpiter sizin zaten para hanenizi temsil ediyor. 5. evinizi de temsil ettiğinden dolayı yabancılarla ilişkiler, belki yurt dışı ile bağlantılı yeni girişimler, maddi girişimler yapma konusunda da önünüz daha da açık olabilir bu süreçte. Güzel etkiler alacağız. Hızlanacak en azından bu konulardaki gelişmeler işte eğitimdir, uzmanlaşmadır, sosyal medya girişimleri, yurt dışı kaynaklı konularda biraz yavaş bir süreç önümüze gelmişse vizedir, seyahatlerde aksamalardır gibi gibi bu alanlarda artık hızlı bir süreç, avantajlı bir süreç bize eşlik edecek diyebiliriz. 13 Mart'ta Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşacak. Mars sizin klasik yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı güzel bir etki getirecek. Aslında 5. ve 6. evimizde bir enerji yoğunlaşması olacak bu süreçte. Mars'ın Kuzey Ay düğümü sayesinde kendisini çok daha güçlü hissedecek olması, yeni girişimler yaparken, hedeflerinizi ortaya koyarken, belki yeteneklerinizle kendinizi ön plana çıkarmaya çalışırken de çok daha güçlü hissedeceksiniz. Finansal konularda girişimler yaparken kendinize daha güvendiğiniz ve odaklandığınız bir alan olabileceğini söyleyebiliriz yine. Yaşamsal konforunuzu artırmak için de çok daha girişimci olabileceğiniz ve bu alanda da aktif ve güzel bir ilerleme sağlayabileceğinizi düşünebiliriz. Mars ve Kuzey Ay düğümü hedeflerinize odaklı, ilerlemeniz gereken yönde mücadele etmeniz ve sizi güçlü kılacak bir enerjiyi açığa çıkaracak. 14 Mart'ta Venüs ve Lilith üçgeni söz konusu. Venüs ve Lilith üçgeni ise maddi konularda, çalışma hayatınızla ilgili konularda, belki maddi sorumluluklarınızla ilgili hangi alanlarda taviz verdiniz bugüne kadar, bunu biraz daha net görmenizi sağlayacak ve bu alanda da artık o taviz kalemini kapatmanızı destekleyecek diyebiliriz. Bugüne kadar belli konularda işte belki çalıştığınız alanda şu kadar çalışıyorum, aldığım para bu, artık bundan taviz vermek istemiyorum gibi tutumunuzu daha net ortaya koyabilirsiniz. Yine maddi sorumluluklarınızda hiçbir şeyi, hiçbir detayı artık alttan almayıp bağımsızlığınız, özgürlüğünüz ve kendi tutumunuzu çok daha net ortaya koyabileceğiniz bir etkiyi de gündeme getirebilir. 15 Mart'ta ise
Merkür ve Mars kavuşacaklar. Merkür ve Mars'ın kavuşumu da 5. evinizde gerçekleşecek. Burada biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Çünkü Merkür aslında az önce dedim ya hani girişim yapabiliriz, kendimizi ortaya koymak, finansal konularda bir akıl karışıklığı süreci getirebilmiş olabilir. Çünkü zararda retro ve bir de Mars'la kavuşacak. Geçen videoda değinmiştim. Kavuştuğu gezegenlerin de rotasından şaşmasını gündeme getirebilir. İşte Mars siz olduğunuz için burada yanlış kararlara yönelebilirsiniz. Birden fazla fikir içerisinde yanlış olanı seçebilirsiniz. Sapabilirsiniz dediğim gibi hedeflerinizden, yani hangi idealinizi, hedefinizi gerçekleştirmek istiyorsanız hayatınızda orada bir rota değişikliği söz konusu olabilir ama hatalı olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekecek açıkçası. Burada dikkat diyor bize gökyüzü. Ancak diğer etkilere baktığımız zaman güzel gelişmelerle de haftayı kapatabileceğimizi söyleyebilirim. Maddi konularda zaten Jüpiter artık düz hareketine geçtiği için daha rahat bir dönem deneyimleyebiliriz. Daha güvenli bir döneme geçiş yapabiliriz. Çalışma hayatımızdaki detayları zaten aktardım. Güneşimiz de zaten kariyer alanımızda, o da Balık burcunda olduğundan dolayı yine burada da kariyerle ilgili belirsiz, çok da net bir senaryo olmayabilir önümüzde ama yine ilerleyen günlerde zaten gezegenlerin Balık burcundan çıkması da bu alanı rahatlatacak sizin için. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Gökyüzü sizin burcunuza neler vaat ediyor bu hafta detaylıca inceleyeceğiz. Ancak o detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Yine Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese şimdiden destekleri için teşekkürlerimle. Venüs ve Satürn'ün kavuşum enerjisiyle haftaya giriş yapacağız. Pazar günü kavuşacaklar ama o etki devam edecek. Pazartesine de yansıyacak. O yüzden oradan başlamak istedim. Bu etki sizin 5. evinize yansıyor sevgili yükselen yay burçları. 5. evimiz çocuklarımızla ilişkilerimizdir. Yeni girişimlerimizdir. Biraz spekülatif alandır. Yaşam konforumuzdur. Yeteneklerimizle kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız alandır. Aşk hayatımız, flört hayatımızdır en temelde de. Venüs'te ilişkilerle ilgili olduğu için biraz ilişki konusuna dikkat etmemiz gerekebilir bu süreçte. Çünkü Koç burcundaki Venüs zararlı. Bir de üstüne üstlük Satürn'le kavuşacağından dolayı belki ilişkilerimize yaptığımız yatırım, belki ilişkilerimizden elde etmek istediğimiz o güvenceler noktasında sıkıntılar gündeme gelebilir bu hafta içerisinde. Öte yandan Venüs tabii ki sizin 6. evinizi de temsil ettiğinden dolayı burada kariyerinizle ilgili, çalışma hayatınızla ilgili bazı engellere takılma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Bu kazanç ya da maddi kaynaklar temelinde olabilir. Maddi güvenceler temelinde yine bazı problemler söz konusu olabilir. 11. evinize de bakacak olursak orada da zaten gelecek kariyer kazançlarıyla ilgili temalar vurgulandığı için kariyer kazançlarınız noktasında biraz problem yaşama ihtimaliniz söz konusu olabilir. Daha fazla bu hafta içerisinde sevgili yükselen yay burçları. Burada işte o iki gezegenin zararda olması ve zarardayken zaten Satürn'ün sıkıştırması bir de Venüs'ü kazanç noktasında biraz stres yaşama ihtimalimizi güçlendiriyor. İlerlediğimiz zaman 10 Mart'ta Venüs ve Plüton bir 60'lık açı yapacaklar. Venüs ve Plüton'un bu 60'lık açısı o etkiyi biraz belki yumuşatabilir. Plüton sizin 3. evinizde, Venüs zaten 5. evinizde demiştik. Özellikle aşk hayatımız, flört hayatımızla ilgili temelde bazı şeyleri değiştirmenin, dönüştürmenin zamanı geldiğini gözlemleyebiliriz. Geçmişe bir sünger çekip aslında ilişkilerimize yeni bir yön
yön verme potansiyeli olarak kullanabiliriz. Belki kendimizle zaten yüzleşebiliriz. Bu konuda ilişkilere yaklaşımımız açısından ya da o kontrolümüz dışında gelişen olayları biraz da kontrol altına almaya çalışarak da aşk hayatımızı daha sağlıklı yönlendirmeye de çalışabiliriz. Çocuklarımızla iletişim kurmaya, yapıcı iletişim kurmaya, onların belki de işte o geçmişteki hatalarını göz ardı ederek onlara yeni bir yön vermeye de kullanabiliriz aslında bu enerjiyi. Yine onların sorumluluklarıyla ilgili yapıcı bir enerji şeklinde de kullanılabilir. Güzel bir etki. Biraz gayret göstermemiz koşulunda pozitif etkiler alabileceğiz. Şimdi 11 Mart'ta ise sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter artık bir düz harekete geçiş yapıyor sevgili yaylar. Bu da sizin için özellikle alacak verecek, ortak gelirler, nafaka, kredi, miras gibi konularda süreçlerinizin hızlanmasını sağlayacak. Daha avantajlı, daha olumlu ilerleyebilir bu süreçler sizin için. Yine dördüncü evinizi temsil ettiğinden dolayı da aile, yuva, barınma, ev, emlak bu gibi konulardaki girişimlerinizde de daha hızlı ve olumlu ilerleyebileceğimiz bir sürece yöneleceğiz gibi duruyor. Bu güzel bir haber. Haftanın en güzel haberlerinden biri aslında. Özellikle Jüpiter retro sürecinde bizler eksiklerimizi tamamlama, bakış açımızı yenileme, belki değer yargılarımızı bir kez daha gözden geçirme, hangi alanlarda genişlememiz, değişmemiz gerekliliğini gözlemleme fırsatını değerlendirmişsek zaten bizim için çok daha avantajlı çalışacağını da söyleyebiliriz. 13 Mart'ta Mars Kuzey Ay düğümü kavuşacak. Bu da güzel bir enerji olarak dikkat çekiyor. Mars ve Kuzey Ay düğümü 4. evinizde. Yani yine emlak, yuva, ev, aile, özel hayat temelinde daha mücadeleci bir döneme giriş yapacağız. Çünkü Kuzey Ay düğümü Mars'ın enerjisini güçlendireceğinden dolayı burada bizi de mücadele etmek açısından teşvik edecek, hedeflerimize odaklanma konusunda teşvik edecek. Belki kontrolümüz dışında gelen, gelişen olaylara karşı da daha dik durabileceğiz. Ne istediğimizi bileceğiz ve kadersel kararlar da alabileceğiz açıkçası sevgili yükselen yay burçları, girişimci olacağımız, yeni girişimler yapabileceğimiz bir süreç olarak da değerlendirilebilir. 14 Mart'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Lilith'in üçgen açısı aktif olacak. Bu da yine aşk hayatımıza biraz enerji katacak diyebiliriz. Belki de sizler uzunca bir süredir o özel hayatınız, flört hayatınızla ilgili bazı konularda daha fazla taviz verdiniz. O ilişkileri yürütebilmek için ama artık o tavizlerden vazgeçip kendi özgürlükleriniz, önceliklerinizi ön plana çıkarıp ilişkilerinizi bu yönde yönlendirmeye de çalışabilirsiniz gibi görünüyor. Gökyüzü sizi bu alanda destekleyecektir. Kendi bildiğiniz yönde ilerlemeye hazır olabilirsiniz. Yeni girişimler yaparken, sorumluluklar alırken bu dediğim gibi tavizlerden artık kendinizi arındırıp bildiğiniz gibi yolunuza devam etmek isteyebilirsiniz. 15 Mart'ta Merkür ve Mars kavuşacaklar. Bu haftanın bence en olumsuz açılarından bir tanesi. Çünkü Merkür zararlı bir pozisyonda ve retro balık burcunda. Merkür ve Mars'ın kavuşması yine 4. evinizde gerçekleşeceğinden dolayı en dikkatli olmanız gereken zaman dilimi hafta sonu olacak ve aslında bir sonraki haftaya da bu enerjiyle giriş yapacağız. O yüzden evdir, emlaktır, özel hayattır, taşınmadır, barınmadır, tadilattır bu gibi konularda bizler kafa karışıklığına iyi yönelebiliriz. Bu etkiyle birlikte Mars'ın burada Merkür'den etki alması rota değiştirmemizi, aslında gitmemiz gereken yoldan bizi saptırmasına da tanık olabiliriz. İşte dikkat etmemiz gereken nokta bu. O 4. ev konularında biz kendimize hedef ne belirlemişsek net olmak durumundayız bu haftaya girerken. Çünkü kafamızı karıştırabilecek, bizi rotamızdan saptırabilecek olaylar, faktörler, kişiler, fikirler dahil olabilir gündemimize. Burada biz ne istediğimizi doğru bildikten sonra
o şaşırıcı enerjiyi kendimizden uzak tutabiliriz. Özellikle yine kariyerle ilgili bir konu olabilir. Çünkü karşıt evimiz baktığımız zaman Başak Burcu, kariyerle ilgili konularda kafamızı karıştıracak gündemler varsa burada bizim haftaya çok net girmemiz avantajlı olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerçekten önemli. Yine ilişkimiz, evliliğimiz, çünkü 4-7 ev aksı da çalışacak burada. Evliliğimiz, ilişkimizle ilgili de dikkatli kararlar almamız gereken ve özellikle iletişim kurarken, bir şey dile getirirken hem agresyondan hem de ani kararlar vermekten uzak durmamız gereken bir enerji olarak yorumlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle de birlikteyim. Bakalım sizin burcunuz için gökyüzü ne mesajlar veriyor bu hafta? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni ücretsiz olarak destekleyebilirsiniz. Yorum, soru ve önerilerinizi her zaman yanıtlıyorum, biliyorsunuz, bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Hype seçeneğini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmama destek verebilirsiniz. Yine videoyu beğeniyorsanız gerçekten beğen tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Destekleriniz için herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim bu haftanın etkilerine. Venüs ve Satürn'ün, yani sizin yönetici gezegeninizin Venüs'te kavuşumu haftaya giriş enerjimiz olacak. Bu da biraz sınırlandırıcı, bloke edici bir enerji olarak dikkat çekiyor. Peki siz bu etkiyi hangi alanda alıyorsunuz? 4. evinizde alıyorsunuz. Demek ki aile, özel hayat, ilişkiler yine aile bireyleri içerisinde, ev, yuva, barınma, tadilat gibi konularda önümüze bazı engellerin çıkabildiğini gözlemleyebiliriz. Ancak bu engeli çıkarabilecek kişi detayda siz olabilirsiniz. Belki sizin ideallerinize ters düşen gündemler, bazı maddeler ya da belki maddi konular söz konusu olabilir. Venüs baktığımız zaman 5. evinizi temsil ediyor. Bir diğer taraftan da 10. evinizi temsil ediyor ki daha fazla sanki böyle kariyerinizle ilgili, kariyerinizin kaynaklarıyla ilgili gündemler biraz etkilenecek gibi. Kariyer ve ev, özel hayat aksında bazı stresler ya da sınırlandırılmış hissedeceğiniz gelişmeler söz konusu olabilir. Belki sizler o 4. ev konularında aksiyon almak istiyorsunuz. İşte evinizle ilgili, ailenizle ilgili bir inşaat başlatmak ya da işte tadilat başlatmakla ilgili aksiyon almak istiyorsunuz, ama bir diğer taraftan da kariyerinize odaklanmanız gerekiyor ve aslında oraya ayırdığınız zaman belki ya da maddi manevi kaynaklar 4. ev konularında ilerlemenize müsaade etmiyor. Yani bölünemiyorsunuz. Daha fazla kariyerinize odaklanmanız gerekiyor ve bu da o 4. ev konularında ilerlemenizi engelliyor gibi düşünebiliriz sevgili yükselen oğlak burçları. Bu etkiyi geride bıraktığımız zaman 10 Mart'ta Venüs ve Plüton'un bir 60'lık açısı söz konusu. Bu biraz iyileştirici bir etki getirecek. Özellikle yine o 4. ev konularında biz aksiyon almak istiyorsak bazı şeyleri, belki maddi yaklaşımlarımızı, maddi güvenceyle ilgili detayları nasıl diyelim, geçmiş aslında değer yargılarımızı geride bırakıp yenileyerek o değer yargılarımızı maddi güvencelerle, mal varlıklarıyla, kazançlarla ilgili bakış açımızı yenileyerek yolumuza devam etmemiz gerekecek gibi. Özellikle geleceğimize yönelik bazı yatırımlar yapacaksak da burada da bir güncelleme yapmamız gerekiyor kendimize. Maddi değerler anlamında bu şekilde yeni girişimler yapmaya daha olumlu bir enerji yansıtmış olacağız. Bu bizi destekleyecek, dediğim gibi artık geçmişe bir sünger çekip yenilenmiş bir şekilde yeni bir sayfa açmak adına geleceğimize ilerleme sağlamamıza destek olacak.
11 Mart'ta Jüpiter düz hareketine geçiş yapıyor. Jüpiter sizin karşı hanenizde düz hareket yapacağından dolayı da özellikle ilişki, evlilik, özel hayat temelinde, yine rekabetli olduğunuz konular temelinde, yasal konular temelinde de hızlanan süreçler gözlemleyebilirsiniz. Bu alanda olumlu etkiler almaya artık başlayabilirsiniz. Yine kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileriyle ilgili problemler varsa bir çözülme olabilir o konuda da. Diğer taraftan tabii ki Yay burcu da sizin 12. evinizi temsil ettiğinden dolayı bu alanda belki de artık yüzleşmeniz gereken, bakış açınızı değiştirmeniz gereken ve bundan kaçındığınız süreçleri de ele almanız gerektiğini gözlemleyebiliriz. Hatta ele alıp o iyileşmeyi de sağlayabileceğiniz şeklinde de yorumlayabiliriz bu etkiyi. 13 Mart'ta Kuzey Ay düğümü ve Mars kavuşacaklar. Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumuysa 3. evinizde kendini gösterecek. Bu iletişim, ulaşım, ticaret, turizm, eğitim, belki yine baktığımız zaman ticari girişimlerimiz noktasında da kendimizi çok daha güçlü hissedeceğimiz, mücadeleci hissedeceğimiz ve bir noktada da artık hareket almakta geri kalmayacağımız bir enerji olarak değerlendirebiliriz. Mars Koç burcunu, yani yine aslında 4. evimize işaret ediyor, 11. evimize işaret ediyor. Demek ki bizim özel hayatımızın, ev, yuva, mal varlıklarımızın geleceğiyle ilgili aksiyon almak istediğimiz bir süreçse burada biraz güçlü hissedeceğiz. Kadersel kararlar alabileceğiz gibi duruyor sevgili yükselen Oğlak burçları. Öte yandan yine ailevi ilişkilerde de iletişimi güçlendirebilmek, o ailevi ilişkilerdeki istediğimiz, belki hedeflediğimiz bazı ilişki formatları varsa onları da gerçekleştirebilmek için adım atabileceğiz gibi duruyor. Burada dikkat etmemiz gereken detay şu olacak: hafta sonuna geçiş yapacağım ama sonrasında yine geri dönüş yapacağım 14 Mart'a. Merkür'le kavuşacak Mars. Şimdi geçtiğimiz videoda değinmiştim. Merkür Mars'la kavuştuğunda veya diğer gezegenlerle kavuştuğunda da biraz olumsuz bir enerjiyi tetikleyebilir. Özellikle rotamızdan, hedefimizden şaşma teması gündeme gelebilir. Az önce ben dedim hangi konularda sizler zaten aksiyon almak istiyorsunuz Mars konusunda. Yani ev, emlak, yuva, özel hayat ve geleceğimiz konularında bizler bir sapma yaşayabiliriz. O yüzden bu haftaya girerken biz bu konular temelinde ne gerçekleştirmek istiyoruz hayatımızda, planımız, projemiz nedir? Buna çok net olalım ve buradan gelecek etkileri bu şekilde bertaraf etmeye çalışalım. Çünkü mutlaka dıştan bazı etkiler gelecektir. Belki sorumluluklarımız, maddi konular, çalışma hayatımız, bu alandan gelecek bazı etkiler bizi rotamızdan saptırabilir. Burada dikkatli olmamız gerekebilir ya da bakış açımız, inançlarımız dediğim gibi değişime uğrayabilir. Yanlış kararlar verebiliriz, yanlış adımlar atabiliriz. Çok hızlı, ani ve hatalı kararlar verebiliriz. Buna karşı uyanık olmamız gerekecek sevgili yükselen Oğlak burçları. Şimdi 14 Mart'a geri dönecek olursaksa yine Venüs'ün Lilith'te bir üçgen açısı söz konusu. Venüs ve Lilith üçgen açısı da özellikle yine özel hayatımız, aile hayatımız, ev, yuva, barınma gibi konularımız temelinde bugüne kadar hangi detaylarda taviz vermişsek artık o tavizleri vermememiz gerekliliği, gerçekliğiyle aslında kendimiz de yüzleşeceğiz öncesinde ve sonrasında onu dışarıya yansıtacağız. Artık siz kendi değerleriniz ve kendi önceliklerinizi ön planda tutup bu yönde hayatınıza yön vereceksiniz. Bunu çok daha net anlayabilecek ve hayatınızda da uygulamaya başlayabileceksiniz diyebiliriz. Sevgili yükselen Oğlak burçları, sizin için de maddi konularda değişen dönüşen bir enerji aktif olacak. Kariyerle ilgili konular dediğim gibi özel hayatınıza biraz belki stresli bir yön verecek gibi görünüyor. İlişkilerimizde de Jüpiter'in düz harekete geçmesi artık daha olumlu bir süreci tetikleyebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Kovalar ve Kova burçları, 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle de birlikteyim. Yeni bir hafta, bakalım bu hafta size ne gibi mesajlar verecek? Detaylara geçmeden önce
Kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerilerinize mutlaka yanıt veriyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Destekleriniz için herkese şimdiden teşekkürlerimle. Gelelim bu haftanın etkilerine. Şimdi Venüs ve Satürn'ün, yani sizin klasik yönetici gezegeninizin kavuşumu söz konusu. Bu da sizin 3. evinize işaret ediyor. Biraz stresle başlıyoruz haftaya. Pazar günü kavuşacaklar ama bu enerji haftanın girişine de yansıyacak. O yüzden de kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimizde bloke edici bazı kontrol dışı gelişmeler önümüze gelebilir. İlişkilerimiz bir kilitlenebilir bu süreçte. Venüs sizin için neyi ifade ediyor diye baktığımızda da yine aile alanını temsil ettiğinden dolayı ailevi ilişkilerde sizler de Oğlak burçları gibi biraz stres hissedebilirsiniz bu hafta üzerinizde, ama daha fazla kontrolünüz dışında beklenmedik gelişmeler ön plana çıkabilir gibi. Biraz da vizyon aslında meselesi, vizyonsal bazı problemler söz konusu olabilir. Ortaklı işler yürütüyorsanız belki bu alanda da yine bazı gerilimler hissedilebilir gibi değerlendirilebilir. Satürn sizden kaynaklı da olabilir veya dediğim gibi kontrolünüz dışında kalan konuların ya da yüzleşmekten net olarak kaçtığınız bazı konuların bu hafta önünüze engel olarak geldiğini de gözlemleme ihtimalinizi yükseltebilir. Devam ettiğimiz zaman Venüs ve Plüton'un bir 60'lık açısı da söz konusu. Bu da aslında o kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerini nasıl olumlu yönde dönüştürebileceğiniz noktasında size bir güç verecek ve bir ilham da verecek diyebiliriz. Yani ipler sizin elinizde olacak her koşulda ve bu alanı iyi yönetebildiğiniz takdirde o ilişkileri de geçmişe sünger çekerek olması gerektiği, size iyi gelebilecek yönde şekillendirebileceksiniz şeklinde de değerlendirebiliriz açıkçası. Güzel bir etki. Güç verecek, arınma getirecek, dediğim gibi geçmişimize biraz sünger çekeceğiz. Özellikle yine kariyer konularında da bazı iletişim sorunlarımız varsa bunları aşmamız için de destek olacaktır. 11 Mart'ta Jüpiter düz hareketine geçiyor. Sevgili yükselen Kova burçları, Jüpiter'in düz hareketine geçmesi ise çalışma hayatımızda kendimizi daha huzurlu, daha rahat, daha konforlu, yine çalışanlarımızla ilişkilerimizde daha verimli bir sürece evrilebileceğimize işaret ediyor. Jüpiter sizin kazanç hanenizi de temsil ettiğinden dolayı ve geleceğinizi temsil ettiğinden dolayı maddi konular ve mesleki alanlar, mesleki sorumluluklarınız, kariyerinizin geleceğiyle ilgili konularda da geleceğe çok daha huzurlu, çok daha olumlu bakabileceğiniz, maddi kazançlarınızı da dolayısıyla yükseltebileceğiniz güzel bir etki getirecektir. Retro sürecinde belki bu konu başlıklarında biraz yavaşlama hissettiniz, belki bazı eksikleri göz ardı etmişseniz onu biraz daha fazla değerlendirme şansına sahip olmuşsunuzdur ya da önünüze bir fırsat gelmiştir ama hazır değildiniz. O hazırlığı yaptınız ve şu anda da önünüze tekrardan gelebilecek fırsatları daha güçlü bir şekilde yakalama şansına da sahip olabileceksiniz gibi değerlendirebiliriz. 13 Mart'ta Kuzey Ay düğümüyle Mars kavuşacaklar. Mars ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu da maddi alanınıza işaret ediyor. Demek ki bizler kazançlar, maddi konularla ilgili daha mücadeleli bir sürece ilerleyeceğiz bu süreçte. Mars yine kariyer alanınızı temsil ediyor, 3. ev konularınızı temsil ediyor. Ticaret, kariyer, turizm, iletişim ve bu konular temelinde kazançlarımızla ilgili daha girişimci olacağız. Belki işte o maddi konulardaki belirsizliğimizi netleştirmek için daha mücadeleci olacağız da diyebiliriz sizin açınızdan. Kuzey Ay düğümü o Mars'ın enerjisini güçlendiriyor. Yani hareket etmekte, aksiyon almakta gerçekten de kendinize güveniniz de daha yerinde olacak ve girişimci olacaksınız diyebiliriz. İlerlediğimiz zaman 14 Mart'ta Venüs ve Lilith'in bir 60'lık açısı söz konusu sevgili yükselen Kova burçları. Venüs ve Lilith'in üçgen açısı da özellikle sosyal çevre ilişkilerinizde
yakın arkadaş ilişkilerinizde, belki işte yakın arkadaş, yakın çevre, tüm bu sosyal alanınızda bugüne kadar kendinizden hangi konularda taviz verdiyseniz buna bir uyanmanızı sağlayacak. Çünkü o taviz verdiğiniz detayların artık başınıza çorap ördüğünü gözlemleyebileceğiniz bir etki alabilirsiniz ve burada artık taviz vermeyeceğinizi, kendi önceliklerinizi ön plana alacağınızı bilerek ve isteyerek duyurusunu da yapabilirsiniz ve hedefleriniz doğrultusunda daha net aksiyon alabileceğinizi de belirtebilirsiniz çevrenizdeki kişilere. Yani artık muslukları kapatıyorsunuz. Yani çevrenize karşı tabii ki her zaman duyarlısınız, yardımseversiniz ama bunun değerini bilene ve anlayana diyeceğim açıkçası sizin için artık. O yüzden de kendi önceliklerinizden taviz vermeyeceğiniz bir süreç başlıyor diyebiliriz. 15 Mart'ta Merkür ve Mars kavuşumu söz konusu. Merkür ve Mars'ın kavuşumu maddi konularda biraz kafa karışıklığı getirebilir. Sevgili yükselen Kova burçları, Merkür sizin için baktığımız zaman 5. ev ve 8. eve işaret ettiğinden dolayı ki daha fazla 8. ev. Çünkü o 2-8 ev aksında. Burada ortak kazançlar, kişisel kazançlarınızla ilgili nasıl bir aksiyon almanız gerekiyor? İkilemlere düşebilirsiniz. Çünkü bir maddi paylaşım söz konusuysa bu belki eşiniz olabilir, ilişkide olduğunuz biri olabilir, çocuklarınız olabilir, özellikle yatırım yaptığınız. Bu konuda bazı ikilemlere düşebilirsiniz, hatalı kararlar alabilirsiniz, rotanızdan sapabilirsiniz. Geçtiğimiz videoda belirtmiştim çünkü Merkür retro iken kavuştuğu gezegenleri yolundan saptırabilir. Net olmamız gerekiyor aslında maddi konularda, her türlü maddi konuda bizim bu hafta içerisinde, özellikle haftaya girerken, çünkü karşılaşacağımız olaylar fikrimizi değiştirmemizi sağlayabilir ama hatalı yönelimlerde bulunabiliriz ve para konusu önemli, maddi kaynaklar konusu önemli. Zarar edebilirsiniz. Burada gerçekten de doğru kararlar vermeye, hedeflerinizi bilerek ilerlemeye dikkat çekiyor gökyüzü. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, 9-15 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu hafta sizlere neler getirecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerilerinizi mutlaka yanıtlıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Yine Hype seçeneğini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmasına öncülük edebilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz yine sevinirim. Herkese desteklerinden dolayı teşekkürler. Gelelim haftanın etkilerine. Satürn ve Venüs kavuşumda olacaklar bu hafta. Özellikle pazar günü ve pazartesiye de yansıyacak bir enerji. Maddi kaynaklarınız noktasında biraz stres oluşturabilir bu sizin üzerinizde sevgili yükselen balık burçları. Venüs yine kardeş, kuzen, yakın akraba, iletişim, yazılı becerileriniz, el becerilerinizle ilgili konulara işaret ediyor. 8. evinize işaret ediyor aslında. 2-8 ev aksı daha fazla aktif. O yüzden de dıştan gelen maddi kaynaklarınız, alacak verecek, nafaka, kredi, borçlar, pasif gelirlerle ilgili konularda biraz stres hakim olabilir bu hafta. Özellikle ileriye yönelik yaptığınız girişimler, ödemeler söz konusuysa da bu kişisel ödemelerinizi, maddi kazanç hanenizi biraz strese koyabilir bu hafta. Dikkatli olmamız gereken alan demek ki bizim öncelikle maddi kaynaklar. Haftaya bu enerjiyle giriş yapıyoruz ama iyileştirici etkiler de söz konusu olacak. Çünkü 10 Mart'a geldiğimiz zamansa 10 Mart'ta Venüs ve Plüton'un bir 60'lık açısı söz konusu. Venüs ve Plüton'un 60'lık açısı da ummadığımız, beklemediğimiz, belki de bize yardım edeceğini düşünmediğimiz kişilerden destek görmemizi gündeme getirebilir. Belki o destek ihtimalini biraz kendimiz de güçlendirebiliriz. Yani o ihtimali gördüğümüz alanlara yönelirsek kişisel kazançlarımızı artırabilme alanında destek alabileceğimizi de söyleyebilirim sizin açınızdan. Yani evet, stresli gireceğiz ama diğer taraftan da Plüton bizi bu konularda elimizi güçlendirecek gibi duruyor haftanın ilk günlerinde.
İlerlediğimiz zamansa baktığımızda 11 Mart'ta Jüpiter yani sizin yönetici gezegeniniz artık düz harekete geçecek. Bu sizi de iyi hissettirecek sizin burcunuzda olmamasına rağmen ama 5. evinizde ilerleyeceğinden dolayı da yeni girişimler yapmak adına size büyük bir destek getirecek. Kariyer için yeni atılımlar yaptığınız takdirde size belki de büyük avantajlar getirebilecek. Yeteneklerinizi ortaya koyabilmek için mutlaka değerlendirin bu süreci. Özellikle Jüpiter'in retro sürecinde bazı süreçlerin yavaş ilerlediğini düşündüyseniz, belki de fırsatları kaçırdıysanız hatta onu hazırlık süreci olarak değerlendirdiyseniz ve artık önünüze gelecek her türlü fırsatı yakalamak için hazır hissediyorsanız Jüpiter hız kazandığında artık bugünlerde sizler de o fırsatları çok doğru şekilde değerlendirmeye açık olabileceksiniz sevgili yükselen balık burçları. Yeni girişimler, çocuk sahibi olma, belki aşk hayatınız, flört hayatınızla ilgili konularda yeteneklerinizi sergilemek, finansal konularda da şanslı, avantajlı bir dönem başlayacak sizin için temel olarak. 13 Mart'a geldiğimiz zaman Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşuyor. Bu kavuşum da sizin hanenizde gerçekleşiyor. Sizi oldukça güçlü bir şekilde motive edecek bir enerjiden bahsedebiliriz. Çünkü Mars'ın Kuzey Ay düğümüyle kavuşması demek, Kuzey Ay düğümünün o Marsiyen enerjiyi boost etmesi yani büyütmesi demek ve sizler aslında Mars enerjisini de burada dediğim gibi kariyerle ilgili, kariyerde yükselme, yurt dışı bağlantılı konularda kazançlarınızı artırmayla ilgili konularda güçlü bir şekilde kullanabileceksiniz. Girişim yapmaktan, kadersel bazı kararlar almaktan kaçınmayacaksınız diyebiliriz açıkçası sevgili yükselen balık burçları. Sizi harekete geçirecek. En önemlisi de bu. Harekete geçtiğiniz takdirde bir şeyleri hayatınızda değiştirmeye başladığınız anlamına da gelecek. Bu yurt dışıyla bağlantılı olabilir, sosyal medya ile bağlantılı olabilir, yeni girişimler olabilir. Birçok alanda olumlu etkisini hissedebilirsiniz. 14 Mart'a geldiğimiz zamansa Venüs'ün yine güzel bir açısı var. Venüs ve Lilith'in bir üçgen açısı söz konusu olacak. Kariyerle ilgili süreçlerinizde belki maddi kazançlarınızı çok önceliğinize almadıysanız bugüne kadar tabii ki para için çalışıyoruz ama oradan bazı tavizler vermişseniz hani işim olsun bu dönemi atlatayım diyerekten bazı şeylere boyun eğmişseniz artık o boyun eğmekten vazgeçeceğiniz ve maddi önceliklerinizi ön plana çıkaracağınız bir kariyer süreci de söz konusu olabilir. Bu hafta içerisinde en azından o startı vermiş olabilirsiniz. Sevgili yükselen balık burçları güzel bir etki getirecek bu da size. Hedefleriniz doğrultusunda kendi bildiğiniz doğrultuda ilerleyeceksiniz de diyebiliriz. 15 Mart'a dikkat etmemiz gerekecek çünkü sizin burcunuzdaki o Merkür kafanızı karıştırmaya devam ediyor olabilir. Özellikle aile, yuva, özel hayat temelinde o karışıklık hissini hissedebilirsiniz ama karşıt evde Başak Burcu olduğundan dolayı ortaklı işlerle ilgili, evliliğinizle ilgili, rekabetli olduğunuz konularla ilgili nasıl baş edebileceğinizi, bu alanda hangi planlarınızı gerçekleştirmek için aksiyon almanız gerekliliği noktasında hataya düşme potansiyeliniz var ve bir sonraki haftaya da bu enerjiyle geçiş yapacağınız için önemli. Mars, Merkür tarafından yoldan çıkarılabilir. Retroda olması sebebiyle bu etkiyi yaratabilir. Hatalı fikirler ortaya atabiliriz. Ailevi ilişkiler içerisinde belki hızlı kararlar alabiliriz, agresif kararlar alabiliriz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Rotamızdan sapmamamız önemli. İşte tam da bu noktada haftaya girerken aileyle ilgili, yerleşimle ilgili, özel hayat, evlilik, ortaklı işlerle ilgili konularda kafamız net olmalı. Neyi gerçekleştirmek istiyoruz? Bunun bilincinde olmalıyız ve o yönde aksiyon almalıyız. Sevgili yükselen balık burçları, dıştan gelen etkiler bizi dediğim gibi yolumuzdan saptırabilir. Dikkat etmemiz gerekecek haftanın son günlerinde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.